Hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sadece bir kitap değil, bir hayat pusulası olan Ahmet Şerif İzgören'in kaleme aldığı Avucunuzdaki Kelebek eserini birlikte keşfedeceğiz. Bir bilginin avucunda tuttuğu kelebeğin kaderi gibi hayatımızın kontrolü, başarılarımız ve en önemlisi de kendi mutluluğumuz aslında tamamen sizin avuçlarınızın içinde. Bu video boyunca mücadele ruhunu, dürüstlüğün gücünü, bilginin kıymetini ve en önemlisi vazgeçmemeyi yeniden hatırlayacağız. Eğer siz de kendi hayatınızın hikayesini yeniden yazmaya hazırsanız arkanıza yaslanın ve bu ilham verici yolculuğun tadını çıkartın. Şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler. Yorumlarda buluşalım. Avcunuzdaki kelebek. Şimdi lütfen boş bir sayfaya elinizi koyun ve bir kalemle elinizin şeklini sayfaya çizin. Bu 5 parmağa 5 soru yazacaksınız. Bugüne kadar kendinize sormadığınız 5 tane soru. Bunları içten ve doğru cevaplarsanız, kitap sona erdiğinde aslında kitabın hiç sona ermediğini, ilginç bir hayat kılavuzu elde ettiğinizi göreceksiniz. Nasıl mı? Az sonra. Önce bir kalem bulup boş bir sayfaya elinizi çizin. Baş parmağınızın üzerine şu soruyu yazın. Ben kimim? İşaret parmağınıza ne yapmak istiyorum? Orta parmağınızın üzerine nereye ulaşmayı amaçlıyorum? Yüzük parmağınıza bunu nasıl yapabilirim? Serçe parmağınıza niçin? Aranızda yüzük parmağına bir şey yazmadan önce yengeden izin alanlar varsa kitabın devamını okumalarına gerek yok. Aynı şekilde yüzük parmağına bir şey yazmak için kendisinden izin istenen hanımların da kitabı okumalarına gerek yok. Eğer ileride kitap yazarlarsa ilk ben okurum. Üniversiteler beni seminerlerine davet ettiklerinde, seminer sonrasında öğrencilerden en çok duyduğum sözler şunlar. Okul bitiyor, ne yapacağım bilmiyorum. Hangi mesleği önerirsiniz? Master yapacağım ama hangi alanda bilmiyorum. Bazen okurlarımdan mektuplar alıyorum. Geleceğimle ilgili kararsızım. Geleceğinizle ilgili kararlar almak aslında hiç de zor değildir. Zorluğu yaratan sizin kendinizi yeterince tanımamanızdır. Hayata dair kararlar almanızı kolaylaştıracak nitelikte olan, kendinizle ilgili bilmeniz gereken 3 temel çıkış noktası vardır. Gelecek hayaliniz, hayat amacınız, değerleriniz. Bu üçünü bilmeniz hayatınızı anlamlı hale getirir. Eğer gelecek hayallerinizi, hayat amacınızı ve değerlerinizi bilmiyorsanız, sıradan, doyumsuz bir hayatı sürdürürsünüz. Derin bir nefes alın. Başlıyoruz. Deniz kızları. Adamın biri her mehtaplı gecede alır başını deniz kıyısına gidermiş. Döndüğünde çevresindekiler ona şu soruyu sorarlarmış. Ne gördün? Dünya güzeli deniz kızları gördüm. Altın saçlarını gümüş taraklarla tarıyorlardı diye cevap verirmiş hep. Bir gece yine tek başına deniz kıyısına vardığında gerçekten dünya güzeli deniz kızları görmüş. Altın saçlarını gümüş taraklarla tarıyorlarmış. Döndüğünde çevresindekiler yine sormuşlar. Ne gördün? Hiç demiş. Hiçbir şey görmedim. Ya bir yol açın, ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin. Konfüçyüs. Gelecek hayaliniz. Düşler Tarlası, başrolünde Kevin Costner'ın oynadığı bir film. Düşler Tarlası, Field of Dreams, yapımcı Gordon Company, oyuncular Kevin Costner, Amy Madigan, yönetmen P.A. Robinson, 1989. 30'lu yaşlarında evlenen bir çiftçi, Costner, eşiyle birlikte bir çiftlikte yaşar. Bu çiftin 7 yaşında bir kızları vardır. Çiftlikte mısır yetiştirirler. Costner bir gün mısır tarlasında dolaşırken bir ses duyar. Eğer inşa edersen o gelecek. Çiftçi sesi eşinin ve kızının duymadığını fark eder. Bir gün sese sorar. Kim gelecek?
O sırada tarlanın bir bölümünde ışıklandırılmış bir beyzbol sahası hayali ve 50'li yıllarda ölmüş olan hayranı olduğu beyzbol oyuncusunu görür. Eşine durumu anlatır. Eğer tarlanın bir bölümüne bir beyzbol sahası kurarsa Joe Jackson gelecek ve beyzbol oynayacaktır. Eşi ipoteklerini, ürünü feda ederlerse batacaklarını anlatır. Çiftçi babasının öldüğü yaşta olduğunu, gittikçe babasına benzemeye başladığı için ölesiye korktuğunu ve muhtemelen babasının da benzeri sesler duyduğunu ama hiç dinlemediğini söylediğinde eşi ona destek verir. Çevredeki komşularından hiçbiri bu yeni beyzbol sahasını niye yaptığını anlamaz. Sahanın yapımı üzerinden mevsimler geçer, gelip giden yoktur. Bir gece umutsuzca eşiyle hesaplamalar yaparken kızları gelir ve sahada birinin olduğunu söyler. Yıllar önce ölmüş olan beyzbolcu sahada beyzbol oynamaktadır. Çiftçi hayranı olduğu beyzbolcunun sahanın çizgileri dışına çıkamadığını görür. Oyuncu diğer arkadaşlarını çağırmak için giderken döner ve sorar. "Burası cennet mi?" Çiftçi cevaplar. "Hayır, Iowa." Ertesi gün misafirleri geldiğinde çiftliği satması için baskı yaparlar. Çiftçi ve kızı Karen sahadaki beyzbolcuların maçını seyretmeye başladıklarında 3 misafirin sahada oynayan oyuncuları görmediklerini fark ederler. Oysa anne, baba ve kız sahada oynayanları görmekte ve onlarla konuşmaktadırlar. Bu filmin ilk bölümü. Bana özetleyin derseniz aklıma gelen ilk cümle, İnanç, görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görebilirsiniz. Eğer onu inşa edersen, o gelecek sesini çiftçiden başkası duymadı. Çünkü ses onun içinden geliyordu. Sonra bunu ailesiyle paylaştığında bu hepsinin hayali haline geldi. Kıbrıs'ta Abdullah Bey ile tanıştım. Bir seminerimi dinledi, ardından heyecanla gelip bana harika bir hikaye anlattı. "Hocam, 7 yıl önce elime bir broşür geçti. 7 yıl bu broşürü cebimde taşıdım. Her sabah giydiğim pantolonun cebine koydum, her gün çıkarıp ona baktım. Herkes bana, 'Bu broşürde ne var Allah aşkına, niye yanında taşıyorsun?' diye sordu. Broşürde bazı et işleme makineleri vardı. Kimse benim o broşürde gördüğüm şeyi görmüyordu." Abdullah Bey, bugün Kıbrıs'ın 2 entegre et fabrikasından birinin sahibi. Çok tanınmış ve başarılı bir iş adamı. Broşüre bakanlar makineleri görürken, o bugün başında olduğu işletmeyi görüyordu. Genç bir adam, bir bilgenin olduğu tapınağa gelir ve mutluluğun sırrını sorar. Bilge, genç adamın eline zeytinyağı dolu bir kaşık verir ve dökmeden bu tapınağı gezmesini ister. Döndüğünde gence sorar. "Tapınak nasıldı?" Genç adam zeytinyağını dökmemek için tapınağı görmeden gezdiğini söyler. Bilge, adama elindeki kaşıkla devam etmesi gerektiğini söyler. Genç adam bir süre sonra gelir ve gördüğü harika şeyleri ayrıntılarıyla anlatır. Kaşığındaki yağ olduğu gibi dökülmüştür. Genç adam yaşadıklarından bir şey anlamamıştır ve sorar Bilge'ye. Nedir mutluluğun sırrı?" Bilge cevaplar. "Elindeki bir kaşık yağ dökmeden etraftaki tüm güzellikleri görebilmektir." Paulo Coelho, Simyacı, Can Yayınları, İstanbul 2000. Düşler Tarlası filminde dikkatimi çeken sahnelerden biri de çiftçinin tarlanın bir bölümünde hayallerini gerçekleştirirken geri kalan bölümünde mısır yetiştirmeye devam etmesiydi. Gerçekler için hayallerini, hayalleri için de gerçekleri feda etmedi. Kitaptaki bazı hikayeler bana ait değildir. Kaynağı bilinenlerin tümünde kaynak belirtilmiştir. Aksi takdirde ya bir dost anlatmıştır ya da bir yerlerde duymuşumdur. İçlerinden kaynağını bildiğiniz çıkarsa lütfen bilgi@elmayayınevi.com adresine yazın. Hazin bir öyküdür bu. İhtiyar balıkçı, Karayipler'de 85 gün olta salladıktan ve eve eli boş döndükten sonra bir gün iyice açılıp büyük balığı yakalar. Ernest Hemingway, İhtiyar Adam ve Deniz. Oda Yayınları, Dünya Klasikleri dizisi. İstanbul, 1998.
Lakin kıyıya dönerken yedeğine aldığı teknesinden yarım metre daha büyük olan bu kılıç balığı, yol boyu kan kokusuna gelen canavar köpek balıklarınca didik didik edilir. Balıkçının bu korkunç mücadeleden elinde kala kala dev balığın iskeleti kalmıştır. Kan revan içinde uykusuz ve bitkin sahile yanaşırken beni adam akıllı yendiler. Hem de ne yeniş diye geçirir içinden. Yenilmedim aslında. Belki biraz fazla açıldım o kadar. Hayat yolculuğumuz da öyle değil midir? Kimi için güzel bir kadındır büyük balık, kimi için zengin bir damat, iyi bir hayat, hayırlı bir evlat ya da müstakil bir ev, son model bir araba, sınırsız servet. Kimi büyük balığı hiç görmeden ölür. Kimi bir kez tuttu mu bir daha açılmaz hiç. Onunla gömülür. Kimi ise yaşam denilen şakaya gelmez deryanın dalgalarında yalpalana yalpalana arar büyük balığı bir ömür boyu. Açıldıkça bulma şansıyla birlikte artar yitirme ihtimali. Zor bulanlar çabuk yitirir bazen. Acımasızca yağmalanır ve sonuçta elde bir kılçıkla kala kalırlar. Yenilgi değildir onlarınki aslında. Olsa olsa biraz fazla açılmışlardır. Ama insanlık kısmen de onların fazla açılması sayesinde ilerler. Murat Dengiz, Takım Çalışması Teknikleri, Akademi Plus Yayınları, Ankara 2000. Keşke biraz fazla açılsanız, sonra dönüp baktığınızda iyi ki yapmışım deseniz. Emin olun, bütün bir yaşamı kıyıda geçirip sonra da keşke biraz açılsaydım demekten daha iyidir. Hayallerinizin büyüklüğü, geleceğe bakışınıza ve ufkunuzun genişliğine bağlıdır. Çetin Altan, Güneydoğu'daki bir ağanın milyarları ıstakoz ve şampanyanın tadına bakmaya yetmez der. Hani köyün çobanına sormuşlar, çok paran olsa ne yaparsın? Hep soğanın cücüğünü yerim demiş. İleride olacağınız yeri hayallerinizin büyüklüğü ve sıra dışılığı belirler. Bakın, hedefleriniz demiyorum. Yanındaki çobana sormuşlar, sen ne yapardın? Bana bir şey bırakmadı ki demiş. Karaman'a bir eğitim için davet edildim. Semineri Bifa bisküvileri organize etti. Orada harika kültür yatırımları yapmışlar. Beni şaşırtan şey ise şehrin ortasında gördüğüm Piri Reis heykeli oldu. Dünya denizlerini dolaşan, o inanılmaz haritaları yapan Gelibolu'lu Piri Reis'in kökleri, bozkırın ortasındaki ufacık bir şehre dayanıyor. Sizce onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği hayal gücü müydü? Albert Einstein, kendimi ve düşünme yöntemlerimi gözden geçirdiğimde hayal etme yeteneğimin somut bilgiyi özümseme becerimden çok daha ağır bastığı sonucuna varırım der. Öyleyse enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınızı gerçekleştirmeye harcayın ve biraz fazla açılın. Unutmayın, hayalleriniz hedefleriniz değildir. Mutlaka ulaşmanız gerekmez. Yaman Koray'ın Büyük Orfoz adlı romanında dalgıç 20 metre derinlikteki dev bir orfozun peşindedir. Yaman Koray, Büyük Orfoz, Remzi Kitabevi, İstanbul 1979. Kitabın sonunda balığı vurur ve müthiş üzülür. Hayali bitmiştir. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar demişler ya. Keşke adam o deniz kızlarını hiç görmeseydi, değil mi? Sopadan at. Baba ve iki küçük çocuğu ormanda gezintiye çıkmışlardı. Bir süre yürüdükten sonra çocuklardan biri, "Baba çok yoruldum," dedi. "Beni kucağına alır mısın?" Baba yürümeyi sürdürerek yanıtladı oğlunu. "Üzgünüm, seni kucağıma alamam," dedi. "Ben de çok yorgunum." Çocuk aldığı yanıttan hoşlanmamıştı. Bu kez ağlamaya başladı. Baba tek sözcük söylemeden durdu ve ağaçtan bir dal kesti. Dalı bıçakla düzeltti ve oğluna verdi. "Al oğlum, sana güzel bir at," dedi. Çocuğun gözleri mutlulukla ışıldadı. Büyük bir coşkuyla sıçrayarak ata bindi ve atına vurarak evine doğru yürümeye başladı. Baba kendilerini şaşkınlıkla izleyen kızına döndü bu kez. "İşte hayat budur kızım," dedi. "Bazen çok yorulduğunda
kendini hayata bağlayacak bir şey ararsın. Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır. Mark Victor Hansen. Hayat amacınız. Zamanın birinde küçük bir karınca sırtına çıkınını vurmuş yola çıkmış. Etraftaki diğer hayvanlar sormuşlar. "Hayrola karınca kardeş, nereye böyle?" "Mekke'ye gidiyorum, hacı olacağım." Hayvanların hepsi kahkahaya boğulmuş. "Ufacık hayvansın, oraya varmadan açlıktan, susuzluktan ölürsün," demişler. "Olsun," demiş minik karınca. "Varamazsam da yolunda ölürüm." Batı'da intihar oranları üzerine yapılan araştırmalar, intihar edenlerin çoğunun gelir düzeyi yüksek, eğitimli insanlar olduğunu gösteriyor. İntihar edenlerin ortak bir noktası var. Amaçlarını kaybetmişler. Benim yaşımda biri kalkıp size hayatınızın amacı bu olmalı diyemez. Bu herkes için farklıdır. Farklı olması gerekir. Yeter ki bir amacınız olsun. Hayatınızın bir amacı olması sizi ve hayatınızı değerli kılar. Burada kastettiğim 15 cümlelik bir amaç değil. Bu bir cümledir. Bilemediniz 2 cümle ve herkes için farklıdır. Biri için ülke topraklarının kaybını önlemek, bir başkası için ülkesinde istihdam yaratmak, başka biri için bilgi yaymak, lösemili çocuklara yardım etmek, kendini hayvanlara adamak gibi her şey olabilir. Bu yazdıklarımdan bir bölümü için böyle hayat amacı mı olur diyebilirsiniz. Biri için hiçbir önem taşımayan bir amaç, bir başkası için çok şey ifade eder. Hayrettin Karaca'yı hepimiz için değerli kılan şey, hayat amacının hepimize kattıklarıdır. Kendini adadığı ülke topraklarını ve ormanlarını koruma amacı, işi ve hayatıyla ilgili yaşadıklarının sonunda onu ayakta tutan yegane güçtür diye düşünüyorum. Yaşamınızda çok büyük bir başarısızlık yaşadınız mı? İşe yaramaz bir avukat yaşadı. Çok varlıklı bir aileden geliyordu ve anne babasının gurur kaynağıydı. En iyi okullarda okumuş, avukatlık diploması almıştı ve çok önemli insanlar tanıyordu. Fakat iyi bir avukat olarak kendisini kanıtlaması gerekiyordu. Babasının yardımını ve sosyal çevresini kullanmadan başarmak istiyordu bunu. Ancak mahkeme salonunda bıraktığı ilk izlenim korkunçtu. Karşı tarafın gücünden o kadar korkmuştu ki büyük bir yenilgiye uğradı. Kendisini bitkin hissettiği bir anda kendisinden çok daha kötü durumda olan insanlar olduğunu fark etti ve işte o zaman sorununu nasıl çözeceğini düşünmeye başladı. Çok ünlü bir avukat olmayı başaramadı ama kendi felsefesini geliştirdi ve kendine bir hayat amacı belirledi. Memleketi olan Hindistan'ın İngiliz egemenliğinden kurtulmasını sağladı. Adı Mahatma Gandhi'ydi. En kötü başarısızlıklarımızda çevremize şöyle bir bakabilirsek, yaşam hakkında bambaşka bir bakış açısı kazanabiliriz. Kendinizi en başarısız hissettiğiniz anlar, belki de geleceğin tohumlarını atmanız için en uygun zamanlardır. Gandhi, çevresine şöyle bir bakındıktan sonra yaşamını bir başarı öyküsüne dönüştürdü. Mahatma Gandhi, kendisine bir bakıp gördüğünden hoşnut olmadığı için dünya daha yaşanılası bir yer oldu. Gandhi'nin hayat amacı dünyayı derinden etkiledi. Bütün Dünya Dergisi, Başkent Üniversitesi Yayınları. O başarısız avukatın dönüp kendine bakarak bir hayat amacı belirlemesi Hindistan'ın kaderini değiştirmeyebilirdi. Emin olun, kendi kaderini de etkilemiş ve hayatına değer katmıştır. Hayat amacınızı bir kağıda yazmanız gerekmez. Gerçekten inanmanız, yani kalbinize yazmanız gerekir. Küçük bir öksüz çocuğu evlat edinen anne, çocuğunu anaokuluna getirir. Küçük çocuk, orada diğer çocukların alay etmesiyle öksüz olduğunu öğrenir. Akşam annesi onu almaya geldiğinde gözleri dolu dolu sorar. "Anne, öksüz ne demek?" Annesi pırlanta gözleriyle cevaplar. "Diğer çocuklar gibi annenin karnında değil, kalbinde büyümüşsün demektir kızım." Çocuk sevinç içinde annesine sarılır.
Amerikalıların başarı kitapları, özenti filmleri size bir hayat amacı vermez. Hayatınızın amacını kalbinizde büyütürsünüz ve o size aittir. Ona gerçekten inanmanız gerekir. Köy ahalisi uzun kuraklık sonrası imamı zorla ikna etmiş, açık araziye çıkılmış. İmam gelmiş, ahaliyi şöyle bir süzdükten sonra sormuş. Yağmur doğasına mı geldiniz? Evet. Benim yağmur yağdırabileceğime gerçekten inanıyor musunuz? Evet. Nerede o zaman şemsiyeleriniz? Ünlü psikiyatr Jung bir Kızılderili şefiyle görüşür. Kızılderili şefinin tespiti çok ilginçtir. Siz beyazlar hep huzursuzsunuz, hep bir şey arar gibisiniz. Aradığınız ve bulamadığınız nedir? Arayıp bulamadığımız hayat amacımızdır. O olmadığında huzursuz arar dururuz. Anadolu'da dilden dile anlatılır. Gerçek bir hikaye midir bilmem. Ama keşke gerçek olsa diye düşündüğüm bir hikaye. Yavuz Sultan Selim, oğlu Kanuni Sultan Süleyman'a 2 mektup verir. Birini ben ölünce aç. İkincisini de beni defnettikten sonra açarsın der. Vefat ettiğinde Kanuni ilk mektubu açar. Mektupta, oğlum, senden tek bir isteğim var. Beni çoraplarımla gömsünler, başka bir şey istemiyorum yazmaktadır. Kanuni defin işlemini yapacak din görevlisinden bu vasiyeti gerçekleştirmek için izin ister. İmam tüm ısrarlara rağmen bunun imkansız olduğunu, dinimizde böyle bir şeyin olmadığını anlatır. Yavuz mecburen çorapsız defnedilir. Kanuni 2. mektubu açtığında şu yazıyı görür. Bak oğlum, bir çift çorap bile götüremedim. Etrafınızda her şeyi para ve başarıya bağlayan bir sistem var. Oysa değerli olan doğru bir amaç uğruna harcanan çabalardır. Orman müthiş bir hızla yanarken küçük bir serçe yolundaki gölden ayakları arasına su alıp ormanın üzerine bırakıyor ve tekrar göle uçuyormuş. Ormanın yanışını çaresizlikle izleyen hayvanlardan biri gülümseyerek bağırmış. Ne o serçe, ormanı birkaç damla suyla mı söndüreceksin? Serçe cevap vermiş. Benim elimden gelen bu. Sizi tatmin edecek bir hayat amacı belirler ve elinizden geldiğince değerleriniz doğrultusunda hayalinize doğru yolculuk edersiniz. Üsteğmen Faruk, cepheye yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyor, nerelisin, kaç kardeşsiniz gibi sorular soruyordu. Gözleri bir ara saçının ortası kırmızı olan bir delikanlıya takıldı. Delikanlıyı yanına çağırdı ve merakla sordu. Adın ne senin evladım? Delikanlı hazır ol durumuna geçti ve komutanın sorusunu bir solukta yanıtladı. Hasan komutanım. Sonra da komutanın nerelisin sorusunu aynı çeviklikle yanıtladı. Yozgatlıyım komutanım. Yozgat'ın Sorgun kazasındanım. Üsteğmen Faruk şimdi de kafasını kurcalayan sorusunu sordu. Peki evladım, bu kafanın hali ne? Saçlarının ortası neden böyle kırmızı boyalı? Hasan duraksamadan yanıt verdi. Cepheye gitmek için evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaktı komutanım dedi. Neden yaktığını da bilmiyorum. Üsteğmen daha fazla üstelemedi. Peki, gidebilirsin Kınalı Hasan dedi. Onun o gün ağzından çıkan Kınalı Hasan sözü, Hasan'ın o günden sonraki adı oldu. Arkadaşları ona Hasan yerine Kınalı Hasan demekle kalmıyorlar, saçlarının ortasındaki kınasına takılıyorlar, onun kınalı saçını zaman zaman yoğunluğunu arttırdıkları şakalarının konusu yapıyorlardı. Kınalı Hasan, sevecen tutumu ve cephedeki cesur atılımlarıyla kısa sürede tüm arkadaşlarının sevgisini kazandı. Bir gün memleketine mektup göndermek isteyince arkadaşlarından yardım istedi. Anama, babama burada iyi olduğumu ve ellerinden öpmek istediğimi bildirmek istiyorum. Ama okumam yazmam yok, mektup yazamıyorum dedi. Bana biriniz olsun yardım eder mi acaba? Bir değil, birçok arkadaşı yardımına geldi Kınalı Hasan'ın. Sen söyle yazalım mektubunu dediler. Kınalı Hasan söylüyor, bir arkadaşı yazıyor, öteki arkadaşları ise mektubu yazanın sağından solundan başlarını uzatarak söylenenleri doğru yazıp yazmadığını denetliyorlardı. Sevgili anacığım, babacığım diye başlıyordu Kınalı Hasan'ın mektubu ve hasretle ellerinizden öperim.
ben burada çok iyiyim, beni sakın merak etmeyin diye devam ediyor. Kız kardeşinin kendinden bir küçük erkek kardeşinin sağlığını ve hatırını soruyor. Köydeki herkesin burnunda tüttüğünü ve kimsenin kendisini merak etmemesini söyledikten sonra biz burada var oldukça bilesiniz ki düşman bir adım bile ilerleyemeyecektir tümcesiyle bitiriyordu. Mektubunu yazmayı bitiren Kınalı Hasan tam zarfı kapatırken birden durdu ve 2-3 satır daha ekleyeceğim diyerek mektubunun sonuna şunları yazdırdı. Anacığım, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın. Ama burada komutanlarım da arkadaşlarım da benimle hep dalga geçtiler. Cepheye gitme sırası yakında inşallah kardeşim Ahmet'e de gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma saçına. Burada onunla da dalga geçmesinler. Bir kez daha ellerinden öperim sevgili anacığım. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle Gelibolu'ya yüklenmeye başlamışlardı. Gelibolu cephesini savunan erlerimiz önceleri teker teker, sonraları beşer beşer, onar onar şehit oluyorlardı. Onlara destek olmak için giden yedek güçler de yeterli olmuyor, onların sayıları da giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınalı Hasan'ın komutanı bu durum karşısında çaresizliğinden ve hırsından yerinde duramıyordu. Kendisinin bölüğü henüz sıcak temasa hazır değildi. Onlar yeni gelmişlerdi cepheye. Genç erlerini süngü ve mermilerin insan bedenini orak gibi biçtiği bu cepheye göndermek zorunda kalmamak için Tanrı'ya dua ediyordu. Komutanlarının bu düşünceli ve sıkıntılı durumunu gören, cephenin düşmekte olduğunu bilen Kınalı Hasan ve arkadaşları komutanlarına gittiler. Ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Erlerinin yalvarırcasına birkaç kez yineleyerek bildirdikleri bu istekleri karşısında komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile onların bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Hasan ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye, hayır, bile bile ölüme gidiyorlardı. O gün güle oynaya Gelibolu cephesinden ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Hasan'ın bölüğünden tek kişi bile geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Hasan'a anne ve babasından mektup geldi. Onun yerine komutanı aldı mektubu ve buruk bir ifadeyle okumaya başladı. Bu mektubun aslı Çanakkale Kabatepe Müzesi'nde sergilenmektedir. Gelibolu cephesine gitmeden önce onun arkadaşlarına yazdırdığı mektubuna aile adına babası yanıt veriyordu. Oğlum Hasan, nasılsın, iyi misin? Gözlerinden öperim, selam ederim dedikten sonra şöyle devam ediyordu mektup. Öküzü sattık, parasının yarısını sana gönderiyoruz. Yarısını da yakında cepheye gidecek küçük kardeşine veriyoruz. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum. Zaten artık zahireye de fazla ihtiyacımız olmadığı için yorulmuyorum da. Siz sakın bizi merak etmeyin, bizi düşünmeyin. Babası mektupta köydeki herkesten, akrabalarından haberler verdikten sonra "Şimdi sana ananın da söyleyeceği bir şey var." diyerek sözü ona bırakıyordu. Mektubun bundan sonraki bölümü Kınalı Hasan'ın anasının ağzından yazılmıştı. Şöyle diyordu anası. Oğlum Hasan, yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de kına yakma demişsin. Kardeşine de yaktım. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle, seninle dalga geçmesinler. Bizde 3 şeye kına yakarlar. 1 gelinlik kıza, gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun diye. 2 kurbanlık koça, Allah'a kurban olsun diye. 3 askere giden yiğitlerimize, vatana kurban olsun diye. Gözlerinden öper, selam ederim. Allah'a emanet olun. Hasan'ın komutanı mektubu okurken çevresindeki herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu hikayeyi arkadaşım verdi. Çok sevdim ama kaynağı yok. Olur da orijinal metni ve yazanı bilen varsa bana yazsın. Mutlaka kaynak gösterelim. O anneyi hayatta tutacak ve o acıyla baş etmesini sağlayacak tek şey
hep beraber inandıkları bir amaç uğruna oğlunu kaybetmiş olmanın verdiği tesellidir. Ben bir okuyucu olarak bu satırları okurken içimden gülümseyebilirim. Böyle amaç mı olur? Bu sadece o annenin, yani tek kişinin hayat amacı olsa bile ona yeter. Herkesin paylaşması gerekmez. Hepimiz kar taneleri kadar farklıyız. Hayat amaçlarımız da o kadar farklı olabilir. Ya hoca, kitaba bu kadar para bayıldık. İdealinizi siz belirlerseniz sizden başkası bilemez falan. Sen bir şey öğretmeyecek misin? Öncelikle benimle konuşurken sesinizi yükseltmeyin. Ben de gerilirsem tatsızlık çıkar. Yine de kibarca cevaplayayım. Size başarı diye öğrettikleri şey belki de başarı değildir. Hani şu eğitimler var ya, Amerikalıların tüm 3. dünya ülkelerine sattıkları. Birilerini modelle, onun yaptıklarını yap, sen de başarırsın. Hayat bir yarış değil. Eğer öyle olsaydı çoğumuz kaybeden olurduk değil mi? Ne de olsa yarışların tek bir kazananı olur, gerisi kaybeder. Acaba hayata bir yarış olarak bakan, birbirini hırsla geçmeye çalışanlar mı daha insan, yoksa hayata bir yarış gibi bakmayan, hayat yolunda ara sıra durup çevresine bakan, düşenleri kaldırmaya çalışanlar mı? Belki de yarışmayanlar bizden daha gerçek ve mesut bir hayatı yaşıyorlardır. Ne dersiniz? Bizim yaşadığımız çok sahte, tüketime ve birbirini ezmeye dayalı bir hayatsa amma şaşırırız değil mi? Ya bize öğrettikleri hayat baştan sona sahteyse, tüketmezsen tükenirsin diye çaktırmadan beynimize pompaladıkları felsefe yalansa, feci sarsılırız. Durup dönüp bir bakarız kendimize ve hayatımıza. Bu yaşadığımız doğru, dürüst, iyi ve kaliteli bir hayat mı? Yoksa bir şeyleri değiştirmeli miyim diye sorarız. Çok sarsıcı değil mi? Neyse, unutmadan Matrix Reloaded'da eliniz mahkum gitmişsinizdir. Nokia'nın yeni modelinin görüntüsü vardı. Uçmuş herifler abi. Herifin teki sinemanın olduğu alışveriş merkezine Cherokee'nin yeni modeliyle gelmiş. Bir görün, köpek bir araba. Filmdeki raybanlarda olmaz bir şey. Ben aldım. Lacoste kazağımla süper durdu. Kınalı Hasan'ın annesi bugün hayatta olsaydı L'Oreal'in saç boyasıyla mı kına yakardı sizce? Golf oyuncusu. Arjantinli ünlü golfçü Robert De Vincenzo yine bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmıştı. Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasına yürürken yanına bir kadın yaklaştı. Kadın onun başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı kadının hastane masraflarını ödemesi olanaksızdı. Kadının anlattığı öykü De Vincenzo'yu çok etkilemişti. Hemen cebinden bir kalem çıkarttı ve turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yazdı çek defterine. Çeki kadının eline sıkıştırırken de ona "Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın" dedi. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken Profesyonel Golf Derneği'nin bir görevlisi yanına geldi. "Otoparktaki görevli çocuklar bana geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanına bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunu söylediler" dedi. De Vincenzo evet anlamında başını salladı. "Evet" dedi görevli. "Sana bir haberim var. O kadın bir sahtekardır. Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Seni fena halde kandırmış arkadaşım." De Vincenzo, "Yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu?" dedi. "Hayır yok" dedi görevli. "İşte bu hafta duyduğum en iyi haber" dedi gözleri dolarak. Aynı pencereden dışarı bakan iki adamdan biri sokaktaki çamuru, diğeri ise gökteki yıldızları görür. Dünyada herkes mutlu olmak ister. Fakat sizi mesut eden şey ne olduğunuz ne de ne yaptığınızdır. Görüş ve değerlerinizdir. Dale Carnegie.
Değerleriniz. Türkiye'nin en büyük 2 bankasından biri, yürüttükleri yeniden yapılanma çalışmasıyla ilgili benden bir danışmanlık istedi. Yeniden yapılanmalarını analiz edip, nerelerde tıkandıklarına ve organizasyon şemasında ne gibi önerilerim olacağına dair bir rapor hazırlayacağım. Ertesi günde bankanın üst yönetimine sunum yapacağım. Çok önemli bir proje. İzgören Akademi'den çıktım, Kızılay'daki dolmuş duraklarına doğru gidiyorum. Karanlıkta YKM ile Güven Park'ın arasındaki yolda şişe dibi gözlüklü bir adam gördüm. Muhtemelen yaşıtız. Elinde bir şeyler var ve onları satıyor. Dayandığı araçta arkasına sakladığı beyaz yürüme bastonunu bir an için fark ettim. Muhtemelen gözleri görmeyecek kadar kötü ama bastonu arkaya saklamış. Benim aklımda proje ve sunumla ilgili birçok düşünce. Evde, bilgisayarda geç saate kadar ancak bitiririm. Dolmuş durağına ulaştığımda müthiş bir kuyrukla karşılaştım. Sıraya girdim. Aklımda o adamın gözleri. Kuyruk uzamaya başladı. Proje çok önemli. Adamın gözleri gözümün önünde. Arkamdaki kuyruk gittikçe arttı. Cebimdeki parayı saydım, dolmuş parasını ayırdım. Kuyruktan çıktım, aşağıya doğru yürüdüm. Karanlıkta, soğukta bekliyor. Merhaba. Merhaba. Ne satıyorsun birader? Abi, çay süzgeci. Demliğin içine yapıştırıyorsun, hiç süzgeç kullanmaya gerek kalmıyor. Kaç lira tanesi? 500.000. Hadi canım. Niye abi, pahalı mı? Yo, olur mu? Ben aylardır bunlardan arıyorum. Bir dükkanda buldum, 2 milyona satıyorlardı, almadım. Sen nasıl böyle ucuza satıyorsun? Abi, benim hala oğlu bunu direkt İstanbul'da imalathanesinden alıyor, kar koymadan bana yolluyor. Helal olsun arkadaş. Herkes senin gibi çalışsa ülkede ne enflasyon ne işsizlik kalır. Gözleri parladı. Doğru söylüyorsun abi dedi. Cebimi çay süzgeçleriyle doldurdum, kuyruğa gittim. Eve gelince masanın üstüne süzgeçleri koydum. Eşim sordu. Şerif, bunlar ne? Çay süzgeci. Ya sen hayatında çay içmezsin, niye aldın bu kadar süzgeci? Eşim o süzgeçleri niye aldığımı 6 ay sonra bir üniversitede verdiğim seminerde duydu. Burada aman yanlış anlamayın, ben şöyle bir insanım, böyle iyiyim anlamında anlatmıyorum. Bununla anlatmak istediğim şey şu. 7 yıl önce böyle bir şey olsaydı o kuyruktan hiçbir güç beni çıkaramazdı. Hatta dolmuş kuyruğunda olmazdım. Bindiğim taksi ücretini ya şirkete ya da bankaya ödetirdim. Şimdi kuyruktan çok rahat çıkıyorum. Çünkü 7 yıl kadar önce benim hayatla ilgili değerlerim ne diye çok düşündüm ve onları belirledim. Değerleriniz belirliyse karar vermeniz kolaylaşmaya başlar. Bir akşamüstü bir telefon bağladılar. Yapımcı şirketten sempatik bir hanım, "Şerif Bey, yeni bir yarışma programı başlıyor. Bu programın sunuculuğunu ünlü bir bayanla birlikte sizin yapmanızı düşünüyoruz." Sağ olun, ben düşünmüyorum. Reytingi çok yüksek bir program. Avrupa'da çok seyrediliyor. Kanal D'de yayınlanacak. Sizi biz tanıyoruz. Türkiye'de tanıyacak. Sağ olun, ben düşünmüyorum. O sempatik hanım telefonu kapatırken bana bir şey söyledi. Hocam, ben bu görüşmeleri şirket adına çok yapıyorum. İlk defa biri ücreti sormuyor. Ne ücret önerildiğini hiç merak etmiyor musunuz? Hayır, etmiyorum. Ama beni düşündüğünüz için çok çok sağ olun. Eskiden olsa o teklif günlerce uykularımı kaçırırdı. Şimdi hiç kaçırmıyor. Burada kitabın girişinde bahsettiğim bölüme geldik. Hayatınızla ilgili değerlerinizi belirlediyseniz operasyonlar çok kolay hale gelir. Eğer değerleriniz, amacınız ve hayaliniz belli değilse operasyonlar konusunda kafanız çok karışır. Nerede master yapayım, hangi mesleği seçeyim diye düşünür durursunuz. Dede ve torunu Mehmet, İstiklal Caddesi'nde günlük yürüyüşlerine çıkmışlardı. O sıcak yaz gününde İstanbul'un en işlek kaldırımlarından birinde şehrin tüm gürültüsüne kapılmış yürürlerken yaşlı dedesi Mehmet'e dönerek "Cırcır böceklerinin sesini duyuyor musun?" diye sordu.
Mehmet, "Hayır, duymuyorum." diye cevap verdi ve Taksim Parkı'na doğru yürümeye başladılar. Parka geldiklerinde yaşlı adam, Mehmet'i büyük gölgeli ağaçlardan birinin yanına yanaştırarak az önce kaldırımda sorduğu soruyu tekrarladı. "Cırcır böceklerinin sesini duyuyor musun?" Mehmet sesi duyuyordu ve şaşkın bir ifadeyle dedesini yanıtladı. "Evet, duyuyorum." Parktan çıkıp eve doğru yürümeye başladılar. Mehmet dedesine, "Cırcır böceklerinin seslerini nasıl duydun?" diye sordu. Yaşlı adam aniden durdu, torununa döndü ve cebinden madeni bir para çıkardı, havaya fırlattı. Genç adam dikkatlice yaşlı adamın yaptıklarını izliyordu. Hızlı adımlarla yürüyen birçok insan ve kalabalığın içinde yere düşen paranın sesi yankılandı. İnsanlar dönüp sesin geldiği yöne doğru baktılar. Yaşlı adam kendisine dikkatle bakan torununa döndü ve "Cırcır böceklerinin seslerini onlara odaklanarak duydum. Neye odaklanırsan veya neyle daha çok ilgiliysen onu duyar ve görürsün," dedi. Değerleriniz kararlarınızı etkilediği kadar algılarınızı da etkiler ve dünyayı anlama şeklinizi belirler. Bireysel değerlerinizin dışında ortak değerleriniz varsa bir aile olursunuz. Ortak değerleriniz yoksa bir aile olamazsınız. Mart 2003'te sistem liderliği eğitimi verdiğim Ziraat Bankası'ndaki öğrencilerimden yönetici sevgili Burhan Erkal bana tüylerimi diken diken eden bir olay anlatmıştı. Burhan Bey 90'lı yılların başlarında Muğla'nın Kemer beldesindeki Ziraat Bankası'nın otomasyona geçişini koordine etmek için beldeye gidiyor. Orada ilginç bir olayla karşılaşıyor. Her masada tek kişi çalışırken bir masada 3 kişinin çalıştığını görüyor. Biri telefona bakıyor, diğeri müşterinin hesap kartonunu çıkarıp bakiyeyi bildiriyor, diğeri ise işlemi yapıyor. Burhan Bey durumu merak edip sorduğunda şunu öğreniyor. Bankada muhasebeci olan baba Suat Karakoç, emekliliğine birkaç yıl kala gözlerini kaybeder. Oğulları Hakan ve Erkan, babaları işini kaybetmesin diye giderler, onun yanında iki göz gibi hareket ederler. Ortak değerleriniz varsa aile olursunuz. Şimdi baba felçli, evde yatıyor. Çocuklar işsiz ve içlerinden biri daha bir gözünü kaybetmiş. Eminim Ziraat Bankası bu bağlılık hikayesine bir destek sağlayacaktır. Bir akşam arkadaşlarım Musti ve Suzan bize oturmaya geldiler. Yanlarında bir Fransız kız. Suzan'ın Fransa'dan arkadaşı olan kız çok ilginç bir şey anlattı. Master yapmak için ailesinden destek istemiş. Aile kabul etmiş. Yalnız mirasından düşeriz demişler. Kız bunu çok normal görerek anlattı. Biz gözlerimizi Singapur maymunları gibi açarak dinledik. Size bir Fransa'dan, bir de Kemer'den 2 aile ve değerlerinin farklılıkları. O yüzden bazen söylüyorum. O heriflerin öğretileri, felsefeleri ve kitapları bana pek bir şey anlatmıyor. Kendi değerleriniz üzerine düşünmeniz ve onları belirlemeniz, benliğinizi fark etmenizi ve hayatınızla ilgili karar vermenizi kolaylaştırır. Kitapta temel olarak anlattığım şu. 1. Kendinizi nasıl keşfedersiniz? 2. Hedeflerinizi nasıl belirlersiniz? 3. Hedeflerinize giden yolda nasıl ilerlersiniz? 1. bölümde siz üzerinde durdum ve kendinizle ilgili fark etmeniz gereken 3 kaynağı anlattım. Gelecek hayaliniz. Zor günlerinizde ilerisi için size ışık tutar, güç verir. Ona ulaşma hayali sizi hep diri tutar, hayatınıza ışık tutar, soğuk gününüzü ısıtır. Gerçekleşmesi de gerekmez. Hayat amacınız. Hayat amacınız size aittir. Hayatınıza değer katar. Sizi sürükler. Yaptıklarınızdan duyduğunuz tatmini arttırır ve gelecek planlarınızı etkiler. Hayatınızda uzun vadede etkisi fazladır. Değerleriniz. Günlük kararlarınızı ve operasyonlarınızı kolaylaştırır. Çok sayıda olmalıdır. Attığınız adımların doğruluğunu onlar kontrol eder. Kendinizi bir ev gibi düşünün.
Amacınız evin temeli, gelecek hayaliniz evin çatısı, değerleriniz de onları bir arada tutan beton kirişlerdir. Aramızdaki amele arkadaşlar için böyle bir tanım yaptım, kusura bakmayın artık. Kitabın son bölümünde su basman nasıl çıkılır, su tesisatı nasıl çekilir diye ayrı bir bölüm var. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Gelecek hedeflerinizi nasıl belirlersiniz? Garcia'ya mektup götüren yüzbaşı. 1970'lerde Kara Harp Okulu'ndan mezun olan tüm subaylara dağıtılan bir kitapçıktan alıntı. Oyak'tan dostum, sevgili öğrencim Semih Bey'in hediyesi. Amerika'nın İspanya-Amerika Savaşı'nın bir safhasında İspanya ve sömürge ordusunu tecrit edebilmek için Kübalı General Garcia'nın ordusuna talimat göndermesi icap etti. Cumhurbaşkanı McKinley, General Garcia'ya bir mektup yazdı. Mektubun süratle yerine ulaşması gerekiyordu. Başkomutanlık karargahında Garcia hakkında bilgi yoktu. Neredeydi, nasıl gidilirdi, hepsi meçhuldü. Mektubu götürmek üzere Yüzbaşı Rowan görevlendirildi. Yüzbaşı Rowan mektubu aldı, torbasına koydu, gitti, döndü ve tekmelini verdi. Garcia talimata uyacaktı. Yüzbaşı Rowan mektubu alınca, "Bu Garcia da kimdir? Nerede bulunuyor? Oraya nasıl gidilir? Atla mı, trenle mi? Hacirahımı kim verecek? Arkadaşım Thomas ata daha iyi biner. Onu gönderseniz olmaz mıydı? Eşim biraz rahatsız. Hem bu hafta izin sırasındayım," demedi. Benim burada anlatmak istediğim, Yüzbaşı Rowan'ın 4 gün sonra Küba kıyılarına ulaşmasının, ormanlara 3 haftalık bir seyahati yaya olarak tamamlamasının, dağlarda ve ormanlarda Garcia'yı bulmasının hikayesi değildir. Burada anlatmak istediğim husus, bu adamın büstünün her okula örnek insan modeli olarak dikilmesi gerekliliğidir. Dünyanın her yerinde, Allah'ın her günü milyonlarca yöneticinin Garcia'ya gönderecek mektubu vardır. Öte yandan gençlerin muhtaç oldukları bilgiler sadece bir dizi teori değildir. Kendilerinden istenen vazifeleri kendi iradeleriyle sonuçlandırma idrakine ve eğitimine de sahip olmalarıdır. Bugün en çok muhtaç olduğumuz budur. Hizmette fertlerin ilgisizliği ve bilgisizliği toplumları ve örgütleri felçli kılar. Hizmetin çarkı dönerken çarkın her dişlisinin her defasında yeni baştan eğitilmesi ve bilinmesi için zaman yoktur. Aksi takdirde hizmet durur. Yeniden eğitim yapmak gerekir. Öte yandan hizmet, devamlı akış, devamlı meşguliyet ister. Çarkın bir dişi kendi işini hiçbir zaman durdurmaya mezun değildir. Bir defasında her yönetici gibi böylesine meşgulken odama giren bir memur, bana, "Efendim, siz birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan birini terfi ettirdiniz. Yaş ve kıdem bakımından aramızda hiçbir fark yok. Öğrenimimiz de aynı. O benden daha yakışıklı da değil. Böyle olduğu halde beni hala terfi ettirmiyorsunuz," dedi. Bense dalgınlık halinde mırıldandım. "Sokakta gürültüler var, duyuyor musun? Nedir acaba?" "Gidip sorayım efendim," diye memur can sıkıntısıyla cevap verdi. Biraz sonra döndü. "Bir arabaymış efendim." "Yükü neymiş?" diye sordum. "Gidip bakayım efendim." Biraz sonra döndü. "Arabanın yükü bir sürü çuval efendim." "Çuvallarda ne varmış?" "Gidip bakayım efendim." Biraz sonra döndü. "Çuvallarda çimento varmış efendim." "Nereye gidiyormuş bu araba?" "Gidip bakayım efendim." Biraz sonra dönüp cevap verdi. "X ve Y şirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş efendim." "Çok güzel," dedim. "Şimdi bana terfi eden arkadaşınızı çağırır mısınız lütfen? Hani haksız yere terfi eden arkadaşınız." Beriki geldi ve mırıldandım. "Sokakta bir takım gürültüler oluyor. Nedir acaba?" "Gidip bakayım efendim." Döndüğü zaman şöyle cevap verdi. 40 çuval Portland çimentosu yüklü bir araba. Çimentoların menşei New Orleans. X ve Y inşaat şirketlerinin merkez şantiyesine gidiyormuş.
Uluslararası ulaşıma sahip bir kamyon. Çuvalları istasyondan almış. Çuvallardan biri yarı yolda patladığı için şimdi bunun yerini değiştirmeye çalışıyorlar. Bu iki örnek hakkında yorum yapmaya hiç gerek yok. Dünyayı dolduran özel müesseselerle resmi dairelerdeki bütün memurları kendime düşman etmek niyetinde değilim. Bunlar belirli bir öğretim döneminden sonra bir masanın başına kurularak hiçbir iş yapmadan devlet baba hesabına geçinip gitmeyi meşru bir hak saymakla zaten gayrimeşru olmuşlardır. Sabahtan akşama kadar sigara tüttürmek, kahve içmek, vergi yoluyla kendilerini besleyen halkı hırpalamak, sadist bir zevk uğruna en basit işlemleri bile karmakarışık etmek, baştan savmak istedikleri bir müracaatçıyı masadan masaya dolaştırmak, bugün git yarın gel teranesiyle hedefinden iyice uzaklaşan evrakı arşivin küflü derinliklerine gömmek. Ay sonunda alacakları paraya karşı yapacakları buysa şayet hiç zahmet buyurmasınlar. Millet bu parayı onlara haram edecektir. Clemenceau'nun meşhur tekerlemesi ne kadar güzel. Bakanlık geç gelenlerle erken gidenlerin karşılaştığı yerdir demiş. Bakanlığın süresince öyle garip vakalara şahit olmuş ki boyna ve cizeler dizmiş. 1906 yılında bir gün aklına esmiş, emrindeki memurların durumunu şöyle yakından görmek istemiş. Odalardan birine girmiş, kimse yok. İkincisine girmiş, bomboş. Üçüncü odada bir memur varmış, o da uyuyormuş. Yanında bulunan daire müdürüne dönmüş. Sakın uyandırmayın, yoksa o da çekip gider. İşte böyle. Uzun söze ve uzun izaha benim de sizin de vaktiniz yoktur. İnsanlığın Garcia'ya mektup götürecek yüzbaşılara ihtiyacı çoktur. Kötümser yalnız tüneli görür. İyimser tünelin sonundaki ışığı görür. Gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür. J. Harris. Hedefleriniz. Şimdi sizden istediğim şu. Lütfen boş bir kağıda gelecek hedeflerinizi yazınız. Sağ olun. Birazdan vereceğim bilgileri okuduğunuzda yazdıklarınızın hedef değil, temenni olduğunu göreceksiniz. Gelecekle ilgili ulaşmak istediklerinizin temenni değil, hedef olabilmesi için belirli kriterlere uyması gerekir. Bu kriterler şunlar. Kişisel hedeflerinizi koyarken biraz tombul olmalarına dikkat edin. Eğer hayalleriniz tombulsa hedef olurlar. Değillerse hayal olarak kalırlar. Tombul olsun ne demek mi? Tatmin edici, ortak, mantıklı, belirgin, ulaşılabilir, limit konulmuş. A. Zaman, B. Finans, C. Sayı. Tatmin edici. Konulan hedefe ulaştığınızda yaptığıma değdi diyebilmelisiniz. Eğer koyduğunuz hedefe ulaştığınızda bu size tatmin sağlamıyorsa tüm çaba boşuna gitmiş demektir. Başkalarını tatmin eden hedefler sizi mutlu etmeyebilir. Ulaştığınızda evet istediğim buydu diyebilmelisiniz. Hadi ya bunun için mi uğraşmışım diyorsanız kötü. Ortak. Kişisel hedefinizi belirlerken o hedefe doğru ortak hareket edeceğiniz insanların fikirlerini almıyor, onları hedefe ortak etmiyorsanız başarısızlık kaçınılmazdır. Hedefiniz emekli olunca bir sahil kasabasına yerleşmek olsun. Emekli oldunuz, hanıma, çocuklara hadi hep beraber deniz kıyısına yerleşiyoruz dediğinizde aile biz gelmiyoruz sen git diyebilir. Çünkü bu onların fikri değil, sizin hedefiniz. O zaman hedef koyarken bunun ortak bir hedef olması çok önemli. Mantıklı. Anadolu'da iyi bir söz vardır. Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değsin derler. Bence mantıklı hedefi en iyi açıklayan söz bu. Bir tanıdığım kendine bir hedef koydu. Memleketi olan kasabada bir restoran açacaktı. Gerçekten emekli oldu gitti, senelerce uğraştı, restoran açtı. Şimdi mutsuz oturuyor.
Çünkü o kasaba halkının dışarıda yemek yeme alışkanlığı yokmuş. Hedef koyarken mantıklı mı değil mi görmemiz çok önemli. Tatmin edici ve mantıklı arasında ne fark var derseniz, hedefin tatmin edici olmasındaki kriter sizsiniz. Sizin iç sesiniz, duygularınız, kişisel mutluluğunuz önemli olan faktördür. Mantıklı maddesinde ise kriterler, veriler önemlidir. Tıpkı o dostuma çevreden birçok kişinin "bak orada restoran işlemez" demesine rağmen onun kararında diretmesi gibi. Tatminde iç ses, mantıklıda dış ses önem kazanır. Batılılar şirket hedefleri belirlemede SMART başlığını kriter olarak kullanırlar. Ben kişisel hedef belirlemede kullanılabilir mi diye baktığımda çok yetersiz buldum. SMART kelimesindeki A, achievable ve R, realistic birbirinden ayırt edilebilir değil. Biri başarılabilir, diğeri gerçekçi. Dikkatli incelediğinizde SMART'a uysun da zihniyeti. Belirgin. Hayalinizin hedefe dönüşebilmesindeki 4. kriter, hedefinizin net, iyi tanımlanmış olmasıdır. Ben ileride başarılı olacağım dediğinizde tanımlanmış hiçbir şey yoktur. Ben lojistik sektöründe bir firmada genel müdür olacağım dediğinizde hedef belirginleşmiş olur. İleride deniz kıyısında bir ev almak hayaldir. Ayvalık'ta deniz kıyısında bir eve yerleşeceğim dediğinizde bu hedef haline gelir. Yurt dışında yaşamak hayaldir. Avustralya'nın Newcastle bölgesinde yaşayacağım dediğinizde hedef olmaya başlar. Temennilerinizin hedefe dönüşmesindeki 6 kriterden biri, hedefinizin detaylı, yani çok iyi tanımlanmış olmasıdır. Yani belirgin. Ulaşılabilir. Eğer hedefiniz ulaşılabilir değilse, önünüzde bir hayal olarak kalır. Ulaşılabilirle kastettiğim, rahatlıkla ulaşabileceğiniz hedefler anlamında değil. Mutlaka çıtanın biraz yukarıda olmasında fayda var. Ama eğer çok yüksek bir hedef koymuşsanız, insan bir süre sonra kendini havucun peşinde koşan değirmen eşeği gibi hissedebilir. Değirmende eşeklerin sırtına bir sopa, sopanın ucuna da bir iple havuç bağlarlarmış. Zavallı eşek havuca ulaşmak için akşama kadar yürürmüş. İnsanoğluysa öyle değil. Bir süre sonra hedefe ulaşamazsak kulağımız düşer ve işin peşini bırakırız. Burada neyin ulaşılabilir olduğunu kimse sizin kadar bilemez. Gazeteci Faruk Bildirici'nin kitabında bir sahne vardır. Lisede öğretmen sınıfa sorar. "İleride ne olacaksınız?" Çocuklardan biri, "Ben Türkiye'nin başbakanı olacağım" der. Öğretmen dahil bütün sınıf güler. Çocuk hırs yapar. Söyleyen çocuğun adı Mesut Yılmaz. Gülmeyi ver çocuğa, değil mi? Niye hırs yaptırıyorsun? Limitleri konulmuş. Genellikle 3 alanda. Zaman, yer ve sayı olarak sınırların belirlenmiş olması önemli. Koyduğunuz hedefte bir zaman sınırı yoksa, orada bir hedeften bahsedemezsiniz. Bir şeyi 2 yıl sonra gerçekleştirmenizle 20 yıl sonra gerçekleştirmeniz arasında fark vardır. Yine koyduğunuz hedefte bir sayı gerekiyorsa ve bunu koymamışsanız, hedeften çok bir hayalden bahsediyorsunuz demektir. Finansal sınırların da çizilmesi gereklidir. Bu sınırları koymamışsanız, hedefiniz hedef olmaktan uzaklaşmaya ve hayal olmaya başlar. Bu ana başlıkta limitleri konulmuş yerine sınırları çizilmiş daha iyi bir tanım. Ama bu sefer de bizim tombul, tombus olacaktı. İdare edin artık. 2001 yılında üniversitede verdiğim sistem liderliği derslerinin ilkinde öğrencilere boş kağıtlar dağıttım ve onlardan gelecek hedeflerini yazmalarını istedim. İsteyenlerin boş kağıt verebileceklerini ilettim. Çok büyük bir bölümü boş kağıt verdi. Dönem sonunda onlara Kansas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayı anlattım. Kansas Üniversitesi öğrencileri aynı çalışmayı yaptılar. 10 yıl sonra öğrencilerin kağıda yazdıklarını, ders başarılarını ve iş hayatında geldikleri noktayı karşılaştırdılar. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Ders başarısı çok yüksek olan ama hedef yazmayan öğrencilerin iş yaşamında pek de başarılı olmadığını gördüler.
Ders başarısı yüksek olmayan ama hedeflerini çok detaylı yazmış öğrencilerse iş hayatında çok başarılıydı. Öğrencilerime dönem sonunda bunu anlattıktan sonra kağıtlarını geri dağıttım. Bir detaylı doldurdular ki anlatamam. Şimdi kağıt ellerinde. Sizin de böyle bir kağıdınız olsun, olur mu? Hedefiniz varsa odaklanır ve güç birliği sağlarsınız. Adamın biri yolda yürürken çok ilginç bir cenaze görmüş. Önde bir adam, arkada köpek, onun arkasında 2 tabut, tabutların arkasında tek sıra kuyruk halinde yürüyen 200 kişiye yakın erkek. Biraz takip etmiş. Meraktan çatlayacak, dayanamamış, öndeki adama yanaşmış. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Abi, bu arkanızdaki tabutlar ve köpek nedir? Sorma arkadaş. O benim pitbull. Hanıma saldırdı, hanım sizlere ömür. Peki diğer tabut? Sorma kardeşim. Benim köpek kayınvalideye de saldırdı. O da sizlere ömür. Sessizce biraz yürümüşler. Bizimki biraz sonra, abi yanlış anlama, bir şey soracağım. Nedir? Abi, köpeği şöyle 2 gün ödünç alabilir miyim? Olur. Yalnız kuyruğun en arkasına geçmen lazım. Ortak hedef insanları birleştirir. Bu arada Reha Muhtar eşini bilmem kaç yerinden bıçaklayıp öldürmüş bir cani ile haberlerde telefon görüşmesi yapıyor. Giriş cümlesi şu: başınız sağ olsun efendim. Benim değerli öğrencim Salih Efsa'nın bir anısı var. Çok etkileyici. 1976 yılında memleketi olan Ardeşen'e bir Alman profesör geliyor. Salih Bey genç bir öğrenci ve hocaya çevirmenlik yapıyor. Profesör bir bakkalla karşılaşıyor ve soruyor bakkala: önümüzdeki yıl için ne hedefin var? Bakkal bön bön bakıyor. 5 yıl sonraki hedefin ne? Bakkal, yok hedef medef diyor. Peki ya 10 yıl sonra? 100 yıl sonrası için ne hedefin var? Bakkalda tık yok. Profesör dönüyor ve Salih Bey'e diyor ki, söyle ona kapatsın bu dükkanı. Aslında temelde hayatınızı 2 türlü yaşarsınız. 1. Karşılaştığınız olaylara tepkiler vererek. 2. Hedef belirleyip o yolda adımlar atarak. Birinci gruba kendi hayatımdan bir örnek vereyim. 3-4 yıl önce çok iyi bir ev sahibimiz vardı ve memnuniyet içinde oturuyorduk. Bir gün ev sahibimizin evi satması gerekti. Kiralık ev aradım, rakamlar inanılmaz. Bu kadar kira vereceğime borca girer ev alırım dedim ve borç harç bir ev sahibi oldum. Sonra yıllar geçince fark ettim ki o dönemde kendim hedef koyup ev sahibi olabilirmişim. Oysa ben o gün dışarıdan gelen bir olaya tepki verdim. İkinci örneğimse şu. Yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi filminin çekimi için ülkesi Yeni Zelanda'da platoyu kuruyor ve hazırlıklara başlıyor. Film son dönemlerin en etkileyici, en yüksek bütçeli filmlerinden biri. Başrolde oynamak her aktörün hayallerini süslüyor. Baş karakter Frodo rolü için tam 200 aday var. Haftalarca bu rolün oyuncusu için tartışıyorlar. Oysa getir kemer altından Ali Kuyumcu'yu, al sana Yüzüklerin Efendisi'nin kralı. Buyurun abi, Alyans, Tektaş, ne istemiştiniz? Elijah Wood diye bir oyuncu bu 200 adayın arasında yok ve bu rolü çok istiyor. Hedefi rolü almak. Çok ilginç bir şey yapıyor. Önce kitapları okuyor, sonra role uygun kıyafetler buluyor ve bir kameraman kiralıyor. Rolünden sahneler oynuyor ve kaydettiriyor. Hazırladığı kasetleri Yeni Zelanda'ya, Peter Jackson'a yolluyor. O güne değin dişe dokunur hiçbir filmde oynamamış. Jackson kasetleri son 3 aday arasında karar vermek üzereyken izliyor ve Elijah Wood'u seçiyor. Size 2 örnek. Bir benim yaptığıma bakın, bir de elin Hobbit'inin yaptığına. Şimdi siz içinizden sen de ev sahibi olmuşsun ya diyorsunuz. Ama benimki tamamen Rabbimin hikmetinden sual olunmaz misali. Wood'unki gerçekçi hedef koymaya ve doğru adımlarla ilerlemeye örnek. O 200 aday arasında Türk varsa benim hakkımı yediler. Oğlum bizde torpil yok ki. Benim de arkam olsa bırak Frodo'yu, yüzük rolünü ben alırdım diye sızlanıp duruyordur. Tilkinin teki ağaçta bir et parçası görmüş. Tam yiyecekken
bakmış ete bir bomba bağlı. Bu bir tuzağı. Biraz uzağında saatlerce beklemiş. Hedefi eti yemek ama nasıl yiyeceği konusunda fikri yok. Birazdan aslan gelmiş, eti görmüş, ilerlemeye başladığında tilkiyi fark edip kıllanmış. "Ne o tilki kardeş, eti niye yemedin?" "Üzerinize afiyet aslan kardeş, ben oruçluyum, sen buyur." "Ha öyle mi?" demiş aslan. Afiyetle yumulmuş ve bu bir tuzağa gürültüyle infilak etmiş. Aslan bir tarafa, et bir tarafa uçmuş. Aslan ah oh derken bir bakmış, tilki eti hapur hupur götürüyor. Bağırmış. "Hayvan herif, hani oruçluydun sen?" Tilki cevaplamış. "Abi top atıldı, sesi duymadın mı?" Buradaki gibi önünüzdeki her yol mübah değil tabii. Ama şimdi tek kollu bir çocuğun hikayesini dinleyin. 10 yaşındaki bir Japon çocuğun en büyük hedefi dünyaca ünlü bir judocu olmakmış. Ama beklenmedik bir trafik kazası tüm hayallerini yok etmiş. Sol kolunu tam omuz hizasından kaybetmiş. Bütün hayalleri yıkılmış. Tek kolla nasıl judocu olunur ki? Ama gene de ailesi oyalansın diye onu Japonya'nın en ünlü judo hocalarından birinin yanına vermiş. Hoca çocuğa tek kolla yapabileceği bir fırlatma hareketi göstermiş ve üzerinde çalışmaya başlamışlar. Çocuk 2 haftada hareketi ezberlemiş. Hocası güzel oldu demiş. Şimdi daha hızlı yapmaya çalış bakalım. Oğlan zamanla hareketi şimşek hızıyla yapmaya başlamış. Sonra hocasına gitmiş. "Bu hareketi çok iyi öğrendim artık. Bir başka harekete geçebiliriz," demiş. "Başka harekete gerek yok," demiş hoca. "Sen sadece bu hareketi bileceksin. Bu harekete çalışacaksın ve bu hareketi dünyada en iyi yapan olacaksın. O sana yeter." Çalışmalar 1 yıl sürmüş. Günün birinde hoca öğrencisine artık turnuvaya katılma zamanının geldiğini söylemiş. Tek kol, tek hareketle judo turnuvasına katılmak mı? Oğlan itiraz edecek olmuş. Hocası, "Sen öğrendiğin hareketi yap, gerisini merak etme," diye öğütlemiş. Turnuva başlamış. Bizimki ilk turları şaşılacak bir hız ve kolaylıkla geçip finale gelmiş. Finalde karşısına 2 misli cüssesiyle yörenin en büyük judocusu çıkmış. Hocası, "Kendi oyununu yap, gerisi tamam," demiş gene. Karşısında yarısı kadar, üstelik de tek kollu çocuğu gören dev gibi rakibi biraz da umursamaz yaklaşınca kendini bir anda önce havada sonra yerde bulmuş. Tek kollu çocuk turnuvayı kazanmış. Kucağında kupası büyük bir mutluluk içinde evine dönerken dayanamamış ve sormuş. "Hocam, ben bunların hepsini nasıl yendim?" Hocası gülümsemiş. 3 sırrın var oğlum. Birincisi, aklına bir hedef koydun. İkincisi, judonun en zor fırlatma hareketlerinden birini o kadar iyi öğrendin ki ben bile senin gibi yapamam. Üçüncüsü, bu öğrendiğin harekete karşı bir tek savunma hamlesi vardır. Hareketi yapanın sol kolunu tutmak. Hedefinizi doğru belirlerseniz, zayıf yönleriniz bile hedefinize ulaşırken size destek olur. Teknik olarak düşündüğünüzde hedeflerinizi şu alanlarda ayrı ayrı belirlemelisiniz. Sağlık, iletişim, para, hayat yönetimi, gelişim, iş, sosyal hayat. 1. Sağlık. Sağlık hedefleriniz, alışkanlıklarınızı, sağlık ve kilo durumunuzu vesaire içerir. 2. İletişim. Hedefleriniz, etrafınızla, ailenizle kurduğunuz ilişkileri, bu alandaki gelişiminizi, onlara ayırdığınız vakti içerir. 3. Para. Hedefleriniz, kazanmayı planladığınız geliri, yapmayı düşündüğünüz yatırımları içerir. 4. Hayat yönetimi. Hedefleriniz, zamanınızı nasıl planladığınızı, stres yönetiminizi ve hayat planlamanızı içerir. 5. Gelişim. Hedefleriniz, geliştirmeyi düşündüğünüz becerileri ve ilerlemeyi düşündüğünüz alanlarda gelmek istediğiniz noktalara ulaşmak için almanız gereken eğitimleri içerir. Gelişim programı hedeflerinizdir. 6. İş. Hedefleriniz, kariyerinizle ilgili planlarınız, ulaşmak istediğiniz pozisyon, çalışacağınız alanlar ve emeklilik yaşınız gibi durumları kapsar.
7. Sosyal hayat. Hedefleriniz özel yaşamınızı içerir. Evlilik, hobileriniz, kendinize ayıracağınız zaman, dernek faaliyetleri, hayattan zevk almayla ilgili tüm aktiviteler. Bu hedefleri yazabilmeniz için son bölümde bir çalışma bulacaksınız. Çok sevdiğim bir söz var. Size şansa inanır mısınız derlerse evet deyin. Yoksa sevmediğiniz insanların başarısını nasıl açıklarsınız? İlk bölümde kim olduğunuz ve hayat felsefeniz üzerine konuştuk. Farkındaysanız yazdım demiyorum. Konuştuk. Hayat amacınız, gelecek hayaliniz ve değerleriniz. İkinci bölümde geleceğinizi konuştuk. Hedeflerinizi nasıl belirlersiniz, temennilerinizin hedef olabilmesi için hangi kriterlere uyması gerekir? Üçüncü ve son bölüme geldik. Burada siz ve geleceğiniz arasındaki yolculuğu konuşacağız. Nasıl başarırsınız? Ben nasıl başarırsınızı anlatırken size bunu Amerikan tavırlı, Türkçesi Türkçe'ye benzemeyen her yanı marka giyimli züppeler gibi anlatmayacağım. Sakin sakin giderken böyle niye sinirlendim ben de bilmiyorum. Neyse, şimdi iyiyim. Ben anlatırken siz o spastik olimpiyatlarındaki 100 metre yarışını unutmayın. Önemli olan birilerini geçmek değildir. Mutlu, tatmin edici ve dünyaya yararlı bir hayat yaşamaktır. Bu aradaki yolda size ışık tutan 4 özelliğiniz vardır. Nasıl başarırsınız sorusunu en iyi bu 4 özelliğiniz açıklar. Eğer bu 4'üne sahipseniz, bunlar sağlamsa, iyi ise yolunuzu ışıldatırlar. Yere her düştüğünüzde bu 4'ü sizi ayağa kaldırır. Ben anlatırken siz de 4 bölüm boyunca kendinizi sorgulayın. Ben bunlara ne kadar sahibim diye. Hedeflerinize giden yolda size yol gösteren 4 niteliğiniz şunlardır. Kişiliğiniz, olumlu düşünceleriniz, mücadele ruhunuz, yaratıcılığınız. Her niteliğin 3 alt başlığı vardır. Kişiliğiniz, güvenilirlik, tutarlılık, sorumluluk. Olumlu düşünceniz, kendiyle barışık olma, olgunluk, hoşgörü. Mücadele ruhunuz, atılım gücü, çalışkanlık, tutku. Yaratıcılığınız, zeka, farklı bakış açısı, gelişim isteği. Aklınızdan şu geçiyor olabilir. Yahu Şerif hocam, sırf bunlar olamaz. Başka özelliklerimiz de başarımızda etkendir. Bilgi düzeyimiz, iletişim becerimiz gibi. Evet, bunlar da başarınızda, hedefinize ulaşmanızda etkendir. Ama kendinizi bir bilgisayar gibi düşünürseniz, benim anlattığım bölüm bilgisayarın yazılımı gibidir. Diğer faktörlerse donanımı oluşturur. Deneyiminiz, motivasyonunuz, zaman yönetiminiz, bilgi düzeyiniz, proaktif olmanız, iletişim beceriniz, ilgi alanlarınız. Donanımı oluşturan bu dışarıdaki bölüme sonradan ekleme yapabilirsiniz. Eğitim alıp zaman yönetiminizi, alanınızdaki bilgi düzeyinizi artırabilirsiniz. Bilgisayarınıza 2 GB bellek eklettiğiniz gibi. Yazılımınızsa aynıdır. Yazılımı sonradan değiştirmek çok zordur. Yazılım bir kere hazırlanır, sonradan değiştiremezsiniz. İhtimal var mı? Var. David Kolb'un kazanım yani acquisition teorisine göre %12. Yetişkinlerin sadece %12'si davranış değişikliği gerçekleştirebiliyor. Yani kuruyken de eğilen ağaçlar var. Başlıyoruz. Bin Aynalı Tapınak. Copfit dergisi Şubat 2002 sayısından alınmıştır. Hindistan'da yüksek bir dağın doruğuna yapılmış, Bin Aynalı Tapınak adlı görkemli bir tapınak vardı. Günlerden bir gün bir köpek dağa tırmandı, tapınağın merdivenlerinden çıkarak içeri girdi. Tapınağın 1000 aynalı salonuna geçtiğinde 1000 tane köpek gördü. Korkarak tüylerini kabarttı, kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırdı, korkutucu hırıltılar çıkararak dişlerini gösterdi ve 1000 köpek de tüylerini dikti, kuyruklarını bacaklarının arasına alıp korkunç sesler çıkarıp dişlerini gösterdi. Köpek paniğe kapılarak tapınaktan kaçtı. O andan başlayarak bütün dünyanın tehlikeli, korkunç köpeklerle dolu olduğuna inandı. Bir süre sonra bir başka köpek gelip dağa tırmandı.
O da tapınağın merdivenlerinden çıkıp 1000 aynalı tapınağa girdi. Tapınağın 1000 aynalı salonuna geldiğinde 1000 tane köpekle karşılaştı ve çok sevindi. Kuyruğunu salladı, neşeyle oradan oraya zıpladı ve köpekleri oynamaya çağırdı. Bu köpek tapınaktan çıktığında dünyanın dost ve sevecen köpeklerle dolu olduğuna inanıyordu. Olumlu düşünce. Büyük, boş bir sayfanın ortasında tek bir siyah nokta düşünün. Bunu nasıl tarif ederdiniz? Çoğunluk siyah bir nokta derken doğru cevabı Filistinli bir öğrencim verdi. Koca bir beyazlığın içinde onun 1000'de biri kadar küçük bir nokta. Hayat da böyle değil mi? Çoğunlukla yaptığımız şey koca bir beyazlığın içinde küçücük bir noktayı görmek. İşin ilginç tarafı, o kadar olumluluğun içindeki küçücük bir olumsuzluk bütün bir hayatımızı kasvete dönüştürebiliyor. Geçenlerde bizim ufaklıkla evde oynuyoruz. Koş bak bakalım annenin gözleri ne renk dedim. Pıt 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 gitti, birazdan geldi. Siyah beyaz dedi. Olur mu hiç? Dikkatli bak dedim. Koşarak gitti. Az sonra tutmuş annesinin elinden, geldiler ve gösterdi. Bak baba, siyah beyaz. O 4,5 yaşında ve gözün beyaz tarafını da görüyor. Bizim yaşlara gelince beyazlıkları görmemeye başlıyor, sadece siyahları görüyoruz. Hayata olumlu bakarsanız hayatınızın da olumlu yöne döndüğünü görürsünüz. Düşünceleriniz, eylemleriniz, kaderiniz. Düşünceleriniz eylemlerinize, eylemleriniz ise kaderinize dönüşür. Olumlu düşünceniz kaderinizi de olumluya çevirir. Bir kadın evinden çıktı, evinin önünde beyaz, uzun sakalları olan 3 yaşlı adam gördü. Onlara, "Sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun ve bir şeyler yiyin." dedi. "Kocanız evde mi?" diye sordular. "Hayır." dedi kadın. "Dışarıda." "O zaman giremeyiz." dediler. Akşamleyin kocası eve geldiğinde kadın olanları ona anlattı. Kocası, "Onlara eve geldiğimi söyle ve içeri davet et." dedi. Kadın dışarı çıktı ve yaşlı adamları eve davet etti. "Biz bir eve beraber girmeyiz." dediler. Kadın neden diye sordu. Yaşlı adamlardan biri, "Onun adı zenginliktir." dedi. Arkadaşlarından birini göstererek ve diğerini göstererek, "Onun da adı başarı, ben de sevgiyim." Sonra ekledi. "Şimdi eşinle konuş ve hangimizi evinize davet edeceğinize karar verin." Kadın eve girdi ve olanları kocasına anlattı. Kocası çok sevindi. "Ne kadar harika, zenginliği davet edelim. Gelsin ve evimizi zenginlikle doldursun." dedi. Kadın, "Neden başarıyı davet etmiyoruz?" diye sordu. O sırada onları dinlemekte olan kızları, "Sevgiyi davet etsek daha iyi olmaz mı?" diye sordu. "O zaman evimiz sevgiyle dolar." Adam, "Bence kızımızın tavsiyesine uyalım. Dışarıya çık ve sevgiyi davet et. Sevgi bizim misafirimiz olsun." dedi. Kadın dışarıya çıktı, sevgiyi seçtiklerini söyledi ve sevgiyi evlerine davet etti. Sevgi kalktı ve eve doğru yürümeye başladı. Diğer 2 arkadaşı da kalktı ve onu takip etti. Kadın büyük bir şaşkınlıkla, "Ben sadece sevgiyi davet ettim, siz neden geliyorsunuz?" diye sordu. Yaşlı adam cevap verdi. "Eğer siz zenginlik veya başarıyı davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz kalacaktık. Ama siz beni, yani sevgiyi davet ettiğiniz için ben nereye gidersem başarı ve zenginlik de benimle birlikte gelir." Her nerede sevgi varsa başarı ve zenginlik vardır. Siz de hayatınıza olumlu düşünceyi davet edin. Hayatınıza neyi çağırırsanız o gelir. Benim devre arkadaşım Murat An, yüzbaşıyken Güneydoğu'da yaşadığı bir olayı anlattı. Size anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. 90'lı yılların ortaları. Murat bir tank bölüğüne tayin oluyor yüzbaşı rütbesiyle. Bir operasyona çıkıyorlar. Şırnak'ın Milli Köyü'nden geçerken bir anda müthiş bir gürültü başlıyor. Tüm tanklar taret kapaklarını kapatıyorlar. Murat tim komutanı. "Ne oluyor?" diye sorduğunda tanktakiler cevap veriyor. "Komutanım, bu köyden her geçişimizde çocuklar tankları taşlıyor." "Burası korucu köyü değil mi?" "Evet." "Kaç yıldır böyle bu durum?" "Yıllardır böyle. Her geçişimizde taşlıyorlar."
Murat periskoptan bakıyor, dışarıda çok sayıda 5 yaşından 15 yaşına kadar çocuk tankları kıyasıya taşlıyorlar. Murat açın kapağı diyor. Kumanyasındaki çikolata ve reçelleri alıp kafasını çıkarıyor. Çocuklara çikolata ve reçelleri fırlatıp kafasına da 2 taş yiyip içeri giriyor. Tanktaki diğer personel birbirine bakıyor. Murat hiçbir şey söylemiyor. Tanktaki bir astsubay kumanyasından çikolata ve reçel çıkarıp çocuklara atıyor. Sonra diğer personel de aynı şeyi yapıyor. Arkadaki tanklardan olayı gören diğer astsubay da kapakları açıp kumanyalarındaki çikolatalarını çocuklara atmaya başlıyorlar. Akşam 3-4 gibi operasyondan dönüyorlar. Bölgeye gidenler bilir, kışın o saatlerde hava kararır. Bir bakıyorlar ki çocuklar evlerine gitmemiş tankları bekliyorlar ve bütün çocuklar tanklara el sallıyorlar. Ondan sonra her geçişimizde biz onlara çikolata attık, onlar bize el salladı dedi Murat. Hayatla olan ilişkiniz de böyledir işte. Kaderine küfredip duran adamlara bakın. Yaşadıklarının çoğu hayata bakışlarının ve kendi davranışlarının sonucudur. Sizin de öyle. Bir adamın evinde yangın çıkmış. Dalmış içeri, bebeği kurtarmış. Dalmış hanımı kurtarmış. Yangın artmasına rağmen dalmış köpeği çıkarmış. Dalmış, boş çıkmış, içeri dalmış, yine boş çıkmış. Etraftakiler hayretle izliyor. Kurtarılacak bir şey yok ama herif devamlı içeri dalıyor. Saçlar, kaşlar yanmış, yüz simsiyah, gözler kıpkırmızı. Bakmışlar adam kontrolden çıkmış durumda, tam içeri dalarken yakalamışlar. "Abi içeride ne yapıyorsun?" demişler. Adam, "Kayınvalideyi geri itiyorum." demiş. Kıssadan hisse, eğer sevgi kültürü yaratıyorsanız yangında ilk sizi kurtarırlar. Korku kültürü ve terör yaratıyorsanız yangın yokken çok saygı görürsünüz. Ama ilk yangında başınıza gelecekleri anlamışsınızdır. Lise yıllarına dönüp fizik dersini düşündüğümde hatırladığım 2 şeyden birincisi, Selahattin, Ziya, Tayfun ve Ali ile aynı grup çalışmasında laboratuvarda yangın çıkarışımız ve ikincisi de bir fizik kuralı. Fizik kanunlarına göre 2 cisim aynı anda ve aynı yerde bulunamaz. Yani beyninizde olumlu düşünce varsa, olumsuz düşünceye yer yoktur. Olumsuz düşünce varsa, olumluya yer yoktur. İnsan beyninde bunlar tam karşılıklı, zıt yerde durmazlar. Yan yana ve aynı bölümde dururlar. Olumlu düşünce, olumsuz düşünce. Sevgi, nefret. Sakinlik, sinir. Dostluk, düşmanlık. Olgunluk, şımarıklık. Hoşgörü, tahammülsüzlük. Aralarında çok ince bir çizgi vardır. Hangisi daha çok yer kaplıyorsa ötekine daha az yer bırakır. Hoşgörünüz azsa tahammülsüzlüğünüz çoğalır. Dostluğunuz azsa düşmanlığınız çoğalır. Siz olumlu olanları çoğaltmaya çalışın. Hayat sizin nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Sizin nasıl baktığınız belirleyicidir. Dışarıya bakıp hayatı çok kirli gören adamların büyük ihtimalle pencere camları kirlidir. Meksika'nın kimi yörelerinde soğuk ve sıcak yeraltı suları birbirlerine çok yakın noktalarda yer üstüne çıkmaktadır. Bir gün bu yörelerden birinde gezmekte olan bir turiste, rehber bu suların çıktığı yerde çamaşır yıkayan Meksikalı kadınları gösterdi. Burada kadınlar sıcak suda çamaşırlarını yıkarlar, sonra da soğuk suda durularlar dedi. Turist bu doğa olayı karşısında duygulandı. "Ne kadar şanslı bu yörenin kadınları." dedi. Doğa onlara çamaşırlarını yıkama konusunda bile gereken yardımı yapmış. Rehber hiç de öyle değil anlamında başını 2 yana salladı ve "Bir de kadınlara sorun bakalım." dedi. Onlar her çamaşır yıkayışlarında soğuk suyla sıcak suyu veren Tanrı sanki sabunu neden vermemiş ki diye söylenir dururlar. Çok sevdiğim bir hikaye var. Size onu anlatayım. Eskiden bir gelin kaynanasıyla hiç geçinemezmiş. Araları o kadar kötüymüş ki bir gün yaşlı bir aktara gidip durumu anlatmış. "Onu zehirlemeliyim." demiş aktara. "Fakat bunu öyle bir yapmalıyım ki kimse fark etmesin." Yaşlı aktar ona bir toz vermiş. "Bunu her gün yemeğine çok az karıştır. Fakat aranı düzgün tut, gülümse, iyi davran ki kimse senden şüphelenmesin." demiş. Cidden gelin kaynanasının her yemeğine çok az o beyaz tozdan karıştırıp 1 ay ömrü kalan kaynanasına çok iyi davranmaya başlamış. Aradan 1 ay geçince tekrar aktara gelmiş gelin. "Bu ilacın panzehirini istiyorum." demiş. "Niye?" diye sormuş aktar.
Zehirlediğimi anlamasın diye kayınvalideme farklı davranmaya, gülümsemeye ve saygı göstermeye başladım. Bu sefer onun da bana olan tavrı değişti. Çok iyi bir insan oldu. Şimdi benim en iyi dostlarımdan biri. Onun ölmesine müsaade edemem. Yaşlı aktar, sana verdiğim zehir sadece tuzdu demiş. O bir parça tuz, bugüne kadar kaç insanın arasını düzeltti sana anlatamam. Adamın biri doktora gitmiş. Beyefendi, karımın kulakları çok zayıfladı fakat kabullenmiyor demiş. Doktor, kulağının duyup duymadığını ölçmek için arkası dönükken önce 5 metreden bir şey sorun, sonra 2 metreden, en son 30 santimden. Bana sonucu bildirin demiş. Adam akşam eve gelmiş, karısı mutfakta arkası dönük yemek pişiriyor. Önce 5 metre uzaktan sormuş. Hanım ne pişiriyorsun? Çıt yok. 2 metreye yaklaşmış sormuş. Hanım ne pişiriyorsun? Çıt yok. 30 santime girmiş bağırmış. Hanım ne pişiriyorsun? Kadın dönmüş. "2'dir köfte diyorum ya demiş. Geçenlerde haberlerde izledim. İnsanların böbreklerini çalıp 75.000 dolara satıyorlarmış. Beyin herhalde en az 500.000 dolar eder. Organlarımızın toplam değeri en azından 1 milyon dolar eder. En parasızım diyen bir adamın bile en azından doğduğunda Allah'ın verdiği 1 milyon dolarlık bir serveti var. Hiç bu açıdan düşünmüş müydünüz? Benim babam böbrek hastası. Haftada 4 gün diyalize girer. Hayatı o makineye bağlıdır. Geçenlerde İzmir'i aradım. Muhabbeti başlatmak için baba nasıl geçti diyaliz diye sordum. Harika yavrum, harika geçti dedi. Telefonu kapattım, dakikalarca ağladım. Sonuçta diyaliz bu. İğneler sokuyorlar vücuduna. Saatlerce öyle kalıyorsun. Nasıl geçti diye sorunca harika geçti yavrum. Bilgi adamla genç yolda yürüyorlarmış. Genç, ne kadar güzel bir sessizlik değil mi demiş. Bilge durmuş ve sessizlik deme, hiçbir şey duymuyorum da demiş. Geçen yıl Cemil Doğan eniştemin kalp ameliyatı için İzmir Ege Üniversitesi Kardiyoloji bölümüne gittim. Orada karşı odada kalp nakli bekleyen, tırnaklarını ojeleyen 13 yaşında bir kız çocuğuyla tanıştım. Adı Zehra. Birkaç ay ömrü kalmış. Ama konuşurken gözlerinin içi gülüyordu. Onun hayata bağlılığını, önünde kalan 2-3 aya nasıl bağlandığını görünce maaşım düşük, burnum eğri, boyum kısa, evim dar diyenlere içtenlikle çok ama çok hayretle bakıyorum ve onları cidden anlayamıyorum. Hayat bu kadar ucuz, bu kadar dar bir şey olmamalı. O küçük kız, Zehracık, öldü. Siz hayattasınız ve tırnak kadar değersiz şeylerden şikayet ediyorsunuz. Konfüçyüs der ki, hiçbir şey karanlık bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor değildir. Hele odada siyah bir kedi yoksa. Hayata iyi bakın kardeşim. Çünkü aksine hakkınız yok. Korkarak yaşıyorsan. Şebnem Ferah'ın Perdeler albümündeki şarkı sözü. Öyle bir hayat yaşadım ki, cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki, tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önden, kendime bir sahne buldum, oynadım. Öyle bir rol vermişler ki, okudum, anlamadım. Kendi kendime konuştum bazen evimde. Hem kızdım, hem güldüm halime. Sonra dedim ki, söz ver kendine. Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin. Öyle bir hayat yaşadım ki, son yolculukları erken tanıdım. Öyle çok değerliymiş ki zaman, hep acele etmem bundandı, anladım. Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için feda eder. Richard Wilkins. Kişilik. Güçlü bir kişilik, yolunuzdaki en büyük ışığınızdır.
Emin olun, hayattaki doyumunuzda ve başarınızda kişiliğiniz zekanızdan daha önemli bir yer tutar. Etrafınıza bakın. Ülke zeki adam dolu, onlarla kaynıyor. Ondan çalayım, bunu kandırayım. Oysa hayat kısa bir koşu değil. Şöyle bir süzgeçten geçirin. Etrafınızdaki öyle pek de parlak bir zekası olmayan güvenilir insanların çok zeki ama güvenilmez onlarca adamdan daha iyi noktalarda olduklarını göreceksiniz. Çünkü onlar güvenilirdir. Onlar inançlarını, düşüncelerini ve dostlarını bir anda satmazlar. Etrafa yaydığınız güven, sizi kötülüklerden koruyan bir büyü gibi etrafınızı sarar. Ateistin biri ormanda yürüyor ve bir yandan da hayranlıkla konuşuyormuş. Kozmik güç neler yaratmış böyle, bu doğanın güzelliği. Amcam bir anda bir ayıyla karşılaşmış ve kaçmaya başlamış. Ayı da arkasında. Ayı bunu tam yakalamış. Ateist korkuyla bağırmış. Allah! Bir anda nehirler durmuş, zaman durmuş, ayı donmuş, yaprak kımıldamıyor. Yukarıdan gür bir ses duyulmuş. Ne oldu? Korkunca Allah demeye başladın. Daha önce hiç adımızı anmazdın. Bizimki durumun vahametini fark edince çark etmiş. Allah'ım ben caydım, imanlı biri olmaya karar verdim. İman etsem beni affeder misin? Yok öyle. Sen 50 yıl inanma, iş sıkıya gelince iman et. Olmaz. Bizimkisi hızla nasıl sıyrılırım diye düşünmüş. Aklına canavar bir fikir gelmiş. Peki Allah'ım beni imana getirmiyorsan bari ayı imana gelsin demiş. Tabii mümin ayı amcamı yemeyecek. Sessizlik. Olur demiş Allah. Bir anda zaman geri gelmiş. Nehirler akmaya, bulutlar hareket etmeye başlamış ve ayı da canlanmış, dile gelip konuşmuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, şimdi de orucumu senin verdiğin bu rızıkla... Yani rol yaparak kurtulma şansımız yok. Neyse o. Eskilerin güzel bir sözü var. Nevi şahsına münhasır adam derler. Kendi gibi olan, farklı, olduğu gibi davranan. Böyle olanları hemen fark edersiniz. Çoğunluğumuzsa bize gösterilen rolleri oynarız. Davranışlarımız için sosyal onay beklerken koca bir hayatı ıskalarız. Hepimizin birbirine gösterdiği gerçek benin etrafındaki o sahte bendir. Çünkü onay veren, beğenilen, seksi olan odur. Seksi olmak içinse her şeye değer. Bize gösterdikleri rolleri oynarız. Bir gün Ulus'ta Matrix adam gördüm. 1.50'lik Matrix. Amcam uzun siyah deri pardösü giymiş, siyah gözlük, deri kovboy ayakkabısı, kendini böyle reloaded yapmış. Dolduruşa gelmiş diye çevrilebilir. Çıkmış dolaşıyor. Ama sen bu ülkede Matrix olmuşsan mutsuzsun. Mutlu olman için yolda ajan simitler olacak ki tatmin ol. Yok ki ülkede ajan simit. Ulus, Ulubatlı Hasan kaynıyor. Hepsi pala. Yersin dayağı oturursun. Ömür boyu ajan simit ararsın. Hayatı size Amerikan filmlerinin öğrettiği gibi yaşarsanız bittiniz. Çünkü tüketmezseniz var olamazsınız ve o kültürde fiziksel özellikler her şeyin önündedir. Galileo'ya bir adam, "Kulaklarınız bir insan için fazla büyük değil mi?" demiş. Galileo cevaplamış, "Doğru, sizinkilerse bir eşek için fazla küçük." Bir çocuk Cecropia denilen bir tür güve kozalarını topluyor ve bahar gelince güvelerin kozalardan nasıl çıktıklarını hayret ve ilgiyle izliyordu. Fakat güvelerin kozadan çıkarken sarf ettikleri gayret ve çırpınma karşısında da içinde bir acıma hissi gelişiyordu. Babası bir gün bu böceklerin bir tanesinin kozadan çıkmasını güçleştiren ipeyi makasla kesti. Fakat sonuç şaşırtıcıydı. Çok geçmeden böcek öldü. Baba bu hadise üzerine oğluna şu hayat dersini verdi. "Oğlum, bu böcek kozasından dışarı çıkarken sarf ettiği gayret neticesinde vücudundaki zehri dışarı verir. Eğer o zehir dışarı verilmezse böcek ölür. Aynı zamanda da bu çırpınışlar sayesinde ileride kendisi için çok gerekli olan kasları güçlenir. İnsanlar da daha güçlü, daha dayanıklı ve daha iradeli olmak ve böyle istediklerini yapabilmek için önlerine çıkan zorluklarla mücadele ederek olgunlaşır, gelişir ve güçlenirler. Eğer insanlar arzularına kolayca ulaşırlarsa karakterleri zayıflar. Adeta içlerinde bir şeyin ölmüş olduğunu hissederler.
Güçlü bir kişilik, özellikle ailenizin çok emek harcamasına bağlıdır. Ben yarın şu kişiliğimi bir geliştireyim diyemezsiniz. Kelebeğin kozadan çıkışı gibi. Özgün ve kendiniz olmanız, başkalarını tekrarlamamanız bir pırıltıdır. Ünlü Uzak Doğu filozofunun söylediği gibi. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Özür dilerim. Peki tamam. Özür dilerim işte, uzatmayın. Bir bilgenin yanına kendini geliştirmek isteyen heyecanlı bir genç gelmiş. Sürekli konuşuyor, bütün öğrendiklerini arka arkaya anlatıyor, ne kadar çok şey bildiğini göstermeye çalışıyormuş. Bilge genci uzun süre sabırla dinlemiş. Sonra konuşmuş. Görüyorum ki iyi çalışmışsınız. Hayata ve insana dair birçok şey öğrenmişsiniz. Ama en başından beri anlattıklarınızın hiçbiri size ait fikirler değil. Hepsi başkalarının gözlemleri, başkalarının fikirleri. Her söylediğinizin ardında başkası var. Genç çok utanmış. Başını hafifçe önüne eğip susmuş. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyormuş. Kalksın mı, otursun mu karar veremiyor, gözlerini çevirip duruyormuş. O sırada kıyısında oturdukları suyun kenarına bir kurbağa gelmiş. Genç bakışlarıyla onu izlemiş ve kurbağa tam suya atlarken gencin ağzından hop diye bir ses çıkmış. Bilge gülümsemiş. En sonunda kendine ait bir kelime söyledin. Artık devamı gelebilir. Bir başka bilge der ki, ruhumuz var mı diye düşünmeyin. Siz zaten ruhsunuz. Bedeniniz gerçek mi diye düşünün. Yeşim taşı. Değerli taşlara ilgi duyan genç bir adam mücevher ustası olmak istemiş. Bu mesleği yapacaksam iyi bir mücevher ustası olmalıyım demiş ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış. Aradığı ustayı sonunda bulmuş ve kendisine ulaşmış. Anlat, dinliyorum seni demiş usta. Genç adam taşlara ilgi duyduğunu ve iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiğini heyecanla anlatmış. Yaşlı usta sesini çıkarmadan genç adamı dinlemiş, sözleri bitince de ona bir taş uzatmış. Bu bir yeşim taşıdır demiş ve genç adamın avucuna taşı bıraktıktan sonra elleriyle onun avucunu sıkıca kapatmış. Avucunu aynen böyle kapalı tutacaksın ve 1 yıl boyunca hiç açmayacaksın demiş genci. 1 yıl sonra yine gel. O zaman görüşelim. Hadi şimdi güle güle. Kendini bir anda büyük bir şaşkınlığın içinde bulan genç adam olduğu yerde bir süre kıpırdamadan kalmış. Ustanın çok anlamsız bulduğu bu davranışını ve soğuk konuşmasını anımsadıkça ve anlattıkça ustaya giderek kızmaya, hatta öfkelenmeye başladığını duyumsamış. Günler birbiri ardı sıra geçmeye başlamış. Genç adam sürekli söyleniyor fakat elini hiç açmıyormuş. Ustam benden böyle budalaca bir şey yapmamı nasıl ister diye söyleniyormuş kendi kendine. Bir de ülkenin en iyi mücevher ustası olacak. Bu saçmalığa 1 yıl boyunca nasıl katlanacağım? Böyle bir eziyetle 1 yıl nasıl yaşayacağım? Madem ustalık kaprisi yapacaktı, bunu beni ilk gün karşısından kovarak yapsaydı bari. Genç adam sürekli bu sözleri kendi kendine yinelemekle kalmıyor, her önüne gelene ustasından yakınıyor, onun bu davranışını hiç de hoş karşılamadığını söylüyormuş. Fakat tüm bu yakınmalarına karşın avucunu yine de açmıyormuş. Avucu kapalı uyuyor, tüm işlerini diğer eliyle yapıyormuş ve bu duruma da giderek alışmaya, diğer elini çok rahat kullanmaya başlamış. Uyurken de yanlışlıkla avucu açılıp taş düşmesin diye hep yarı uyanık uyuyormuş. Böylece her günü zorluklarla dolu, her gecesi de yarım uykuyla yaşanmış kocaman 1 yıl geçmiş, beklediği gün gelmiş. Ustası avucunu açmış ve taşı almış. Şimdi başka bir yeşim taşını 1 yıl daha avucunda tutmanı istiyorum demiş. Genç çok sinirlenmiş. 1 yıl daha bir taşı taşımak bana ne öğretir ki diye düşünmüş. Zaten hiçbir şey öğrenmedim. Usta taşı gencin avucuna koymuş ve elini kapattırmış. Genç taşı avucunda hissettiği an bağırmış. Bu bir yeşim taşı değil. Usta gülümsemiş. Yaratıcılığımın önündeki en büyük engel eğitimimdir. Einstein. Yaratıcılık. İnsanlar bir gün Tanrı katına çıkmışlar. Sana artık ihtiyaç kalmadı ey Tanrı demişler.
Biz insan bile yapabiliyoruz. Öyle mi? Demiş Tanrı. Yapın da görelim. İnsanlardan biri eğilmiş, yerden bir avuç toprak almış. Hop demiş Tanrı. Kendi toprağınızdan, kendi toprağınızdan. Kendi toprağınız, yaratıcılığınızdır. Onlarca yıl önce Mahmut Paşa'da tezgahta yan yana çorap satan seyyar satıcılardan biri farklı bir şey yapar ve onun tezgahının önü tıklım tıklım kadınlarla dolardı. Oysa o da aynı fiyata aynı çorapları satmaktadır. Diğerlerinden farklı yaptığı şey, herkes çorapları çift halde satarken onun ayırıp karıştırmasıdır. Kadınlar diğer çifti bulmak için uğraşırken tezgah dolup taşar, çok iyi satış yapardı. O seyyar satıcının adı Zeki Başeskioğlu'dur. Zeki Triko'yu bugüne getiren faktörlerin arasında yaratıcılığının etkisi olduğu kesin. Bill Gates iş görüşmelerinde adaya bir soru sorar. Rögar kapakları niçin yuvarlak diye. Adam doğru cevabı verirse, ki bunun iki nedeni vardır, biri yaratıcılık, diğeri analitik düşünmeyle ilgili, adayla ilgili olumlu fikir edinir. Dünyanın en zeki insanlarından Albert Einstein ölünce cennete gitmiş. İlk gün kapısı çalınmış. "Merhaba, benim zeka seviyem 180. Sohbet edebilir miyiz?" "Tabii," demiş Einstein. "Soğuk füzyondan bahsederiz, gel." Ertesi akşam kapı çalınmış, bir başkası, "Hocam merhaba, benim zeka düzeyim 90. Sohbet edebilir miyiz?" "Tabii, gel, politikadan konuşuruz." Ertesi gün kapı gene çalınmış. "Merhaba, benim zeka seviyem 30. Sohbet edebilir miyiz?" "Tabii," demiş Einstein. "Gel içeri, futboldan konuşuruz." Yaratıcılık diğerlerinden farklı bakmayı gerektirir. Durun, size ben bir soru sorayım. Zor ama zevkli. Bir kilisede yukarıdan aşağı ve soldan sağa sayıldığında sayısı 11 çıkan toplam 21 pırlantadan oluşan bir haç varmış. Her akşam rahip şekline dikkat etmeden pırlantaları 3 şekilde sayıyormuş. 1 aşağıdan sola, 2 aşağıdan sağa, 3 aşağıdan yukarı. Her sayımında sayı 11 çıktığında haçın bulunduğu karanlık odadan gönül rahatlığıyla çıkıyormuş. Rahibin şekli kontrol etmediğini fark eden bir hırsız, her gün bir pırlantanın yerini değiştirip 2 tanesini çalmış ve haçı öyle bırakmış. Yaklaşık 8-10 pırlanta bu şekilde çalınmasına rağmen rahip şekle dikkat etmediği için hırsızlığın farkına varmamış. Şekil üzerinde düşünün bakalım. İhtimal var mı? Yanıtı elmayayınevi.com adresinde, bu kitabın tanıtım sayfasında. Einstein, yaratıcılığımın önündeki en büyük engel eğitimimdir der. Çocuklardaki yaratıcılığı nasıl öldürürüze gelince, yönetici bir öğrencim çocuğunu anaokuluna veriyor. Öğretmen bir resim yapmalarını istediğinde çocuk gökyüzünde ağaçlar çiziyor. Öğretmen, "Yavrum, gökyüzünde ağaç olmaz," diyor. Çocuk bu sefer gökyüzünde çiçekler çiziyor. Öğretmen, "Yavrum, çiçekler yerde olur," diyor. Bu sefer çocuk yere çiçekler ve çiçeklere ağız burun çiziyor. Öğretmen, "Yavrum, çiçeğin ağzı burnu olmaz. Çiçek aha böyle çizilir," diyor ve bir sapın üstüne 4 yuvarlak ve bir de yaprak çiziyor. Çocuk o gün bugün aynı çiçeği çiziyormuş. Genelge çıktı ya. Çocuklara bir sayfanın içine siyah bir nokta çiziyorlar ve "Bu ne?" diye soruyorlar. Kimisi gökyüzünden bir şemsiye görünüyor, kimi tek kıymalı lahmacun gibi sıra dışı cevaplar veriyor. Çocukları eğitime alıyorlar, 3 yıl geçince aynı noktayı koyup soruyorlar. "Bu nedir?" Çocuklar hep bir ağızdan bağırıyor. "Kağıtta nokta var." Kuzenim Ayşegül ilkokulda İngilizce dersi veriyor. O sırada hapşırıyor. 3-4 ufaklık "Çok yaşa," diyorlar. Ayşegül dönüp "Hep beraber," diyor. "Siz de görün," anlamında. Bütün sınıf "Çok yaşa!" diye bağırıyor. İtalya'da ilkokul 3'e kadar çocuklara okuma yazma öğretmeye çalışmıyorlar. Aksine çocukların özgüvenlerine yönelik çalışmalar yürütüyorlar. Eğitim denilen şey tanımlanmış olmamalı. Tanımlar ve ezber işin içine girince hayal gücünü yok edersiniz. Müfettiş İmam Hatip'te derse girmiş, gürlemiş. "Adın ne senin?" "Fatih."
Oku bakalım Fatiha'yı. Çocuk okumuş, oturmuş. Müfettiş sınıfa şöyle bir göz gezdirmiş, öğrenciler titriyor. Birini daha kaldırmış. Senin adın ne? Çocuk, Yasin ama arkadaşlar aralarında kısaca Kevser diyorlar. Bu fıkrayı anlamayan arkadaşlar www.diyanetişleri.com'a girsinler. Oradan sureler bölümüne girip okusunlar. Bu saatten sonra benim kendilerine bir desteğim olamaz. Siteden çıkarken ayrıca 3 defa Kufu Allah'ı, bir defa da Fatiha'yı tıklasınlar, sevaba da girerler. Hadi size bir soru daha. Bunu çözene bravo. Genç adam suçsuz yere idama mahkum edilmiş. Üzüntüyle ertesi sabahki infazı beklerken kral hücreye girmiş. Sana suçsuzluğunu ispatlama imkanı veriyorum. Eğer karına ve çocuğuna kavuşmak istiyorsan ve gerçekten suçsuzsan bunu çözeceğini düşünüyorum. Bunu bugüne kadar çözen olmadı demiş. Oradan bir süpürge çöpü koparıp 5 küçük parçaya bölmüş ve ardından parçaları 2'ye bölüp 5 kollu bir şekil oluşturmuş. Bu şekle hiç dokunmadan eğer bunu bir yıldız haline getirebilirsen seni affederim demiş. Genç adam bütün gece düşünmüş, idam edilmesine 10 dakika kala çözmüş. İpucu elmayayınevi.com adresinde, bu kitabın tanıtım sayfasında. 2001 yılında gidip bir yıl Kıbrıs'ta yaşadım ve oranın harika üniversitesi Doğu Akdeniz'de liderlik ve yönetim üzerine dersler verdim. Derslerde en çok dikkatimi çeken şey ise şu oldu. Yabancı öğrenciler derste fikirlerini çok rahat söylüyorlar, bizim öğrencilerse kolay kolay söylemiyor. Yabancılar sınıfın önünde çok rahat konuşuyor, bizimkiler kızarıyor. Dışarı oyun oynatmaya çıkarıyorum, Birleşmiş Milletler'in Orta Avrupa grubunun mülteciler bölümündeki yöneticilere liderlik eğitimi veriyorum. Atlayın lastiğin içinden diyorum, sonra takla atın. London Business School'da 2 sene yönetim eğitimi almış 50 yaşındaki Alman yönetici dediğimi yapıyor. Acaba ne öğreniyorum diye. Benim 20 yaşındaki Türk öğrencim, "Hocam sınıfa girsek tahtada anlatsanız olmaz mı?" diyor. Çocuklara oyun oynamayı unutturmuşuz. Nasıl bir eğitim sistemi ise. Sınavı yaptık, sonuç belli. Yabancılar yüksek not alacak, bizimkiler dökülecek. Sınav sonuçları bir geldi, hiç de öyle değil. Hatta derste en az konuşan öğrenciler son derece yüksek not aldı. Zamanla fark ediyorsunuz ki bizim çocuklarda inanılmaz bir ezber yeteneği gelişmiş. Ama kendini ifade etme, yaratıcılık, toplum önünde konuşma, özgüven üzerine eğitim sisteminin hiçbir katkısı olmamış. Sistemden kurtulup kendisini geliştirmiş çocuklarımız var. Ama çoğunluk Amerika'dan alınmış formülleri ezberleyip onları kağıda yazıp sınıf geçiyorlar. Formüllerin de hayatla ve Türkiye ile Kıbrıs'la alakası yok. Çocuklara bir ödev verdim. Ara sınavın önemli bir notunu buradan alacaklar. Gidip Kıbrıs'ta yapılmamış bir iş kuracaksınız ama yaratıcılığınızı kullanın. Bu Kıbrıs'ta yapılmamış bir iş olacak. İşiniz için bankadan kredi isteyip kredi belgelerini ödeve ekleyeceksiniz. İş yeri belirleyip sahibiyle kira pazarlığı yaparak İş yerinin fotoğrafını, pazarlık yaptığınız adamın telefonunu ödeve ekleyeceksiniz dedim. Nasıl harika işler yaptılar anlatamam. Gözlerindeki ışığı ve takım çalışmalarını hala hatırlıyorum. Final sınavı geldi çattı. Hocam şu kitaptan soru çıkacak mı diyorlar. Aman arkadaşlarına söyleme diyorum. Herkes de o kitabın fotokopisi. Sınav zamanı geldi. Herkes ezberini yapmış. Sıraların üzeri dolmuş. 5 soruluk bir final sınavı yaptım. Yıl 2009. Hala üniversiteden e-mektuplar geliyor. Böyle bir final sınavı yaptığınız söyleniyor. Gerçekten yaptınız mı diye. Sınav 1-2 yıldır internette Amerika'da bir üniversitede yapılmış diye dolaşıyor. Sınav kağıtlarını dağıttım. 5 soruluk bir sınav. Ben size sadece 2 soruyu söyleyeyim. Soru 1. Değerli öğrencilerim, bu soruyu dikkatle okuyun. Soru, organizasyonun bütününü görebilme becerinizi ölçmek için sorulmuştur. Elizabeth'in babasının 5 kızı vardır. Lala, Lulu, Lele ve Lili. 5.'sinin adı nedir? Öğrencilerden küçük bir bölümü Elizabeth yazmış. Birçok öğrenci ise E şıkkı da ya Lolo'dur ya Lolo'dur yazmışlar.
Bizimkilerden biri sınavdan sonra geldi. "Hocam," dedi, "arkadaşları Tonga'ya düşürdünüz ama ben yemem." "Neyi?" dedim. "Hocam, İngilizce'de Ö harfi yok. Lolo olacak değil mi?" Keratadaki zekaya bak, neleri düşünüyor. Ama organizasyonun bütününü göremiyor. Soru 2. Bu soru iletişim becerinizi ölçmek için sorulmuştur. 5 yıldır bu okulda öğrencisiniz. Benim 1 yıldır kapının girişinde hep gördüğüm, sınıflarınızı, koridorlarınızı temizleyen, adı soyadı gömleğinde kocaman yazan, sizin de her sabah gördüğünüz görevli hanımın adı nedir? Soyadını yazmanıza gerek yok. Bütün sınıf şok oldu. Öğrencilerden biri parmak kaldırdı. "Hocam, hanımın adı Hatice ise Hatice yazsak sınıfı mı geçiyoruz?" "Evet, bak ne kadar basit. Hatice yaz, sınıfı geç." Bir süre sonra dışarı çıktım. Öğrenciler sessizce birbirine fısıldadı. "Kadının adı ne? Bilen var mı?" Koca sınıfta çıt yok. Neredeyse kimse o hanımın adını bilmiyor. Öğrencilerden biri kağıda şöyle yazmış: "Hocam, öncelikle ben şu an duygularımı İngilizce anlatamayacağım. Biliyorum, sınıfta kalıyorum ama Türkçe yazıyorum." Önce bu soruyu görünce şok oldum. Çünkü iletişimle ilgili alıcı, mesajın kodlanması, vericiye ulaşması gibi tüm zırvaların kopyasını yazmıştım. Siz derslerde anlatmamıştınız ama kesin çıkar diye düşündüm. Bu soruyu görünce çok bozuldum. Sonra bir anda bir şey fark ettim. O kadını gerçekten yıllardır görüyorum ama bir kere dönüp bakmadım. Adını hiç merak etmedim. Oysa bütün hocaların adını, soyadını, çocuklarının adını bile biliyorum. Her karşılaştığımla merhabalaşıyorum. Ama o hanıma hiç merhaba demedim. Ben öyle bir adammışım ki çıkar ilişkim yoksa insanların yüzüne bakmıyormuşum. Sınıfta kalıyorum ama emin olun hiçbir önemi yok. Çünkü 15 yıllık bir eğitimde bana öğretilmeyen bir şey öğrettiniz. Ben daha bu okuldayım. Her sabah o hanıma ismiyle hitap ederek günaydın diyeceğim ve bundan sonra ilişkilerimi çıkar üzerine kurmayacağım. Bu çocuk tam not aldı ve geçti. Çünkü benim öğrenmesini istediğim şeyi öğrenmişti. İnsanlara belirli bilgileri empoze etmenin adı propagandadır. İnsanların hayal güçlerini büyüleyerek bilgi aktarmanın yoluysa eğitimdir. Sizce bizdeki bakanlığın adı Milli Eğitim Bakanlığı mı olmalı yoksa Milli Propaganda Bakanlığı mı? Bir gözünüz daha olsa nerede olsun isterdiniz? Düşünün lütfen. Büyüklerin çoğu sizin verdiğiniz cevabı veriyor. Ensemde olsun, düşmanımı göreyim. Tepemde olsun, tavanı göreyim. Küçük bir çocuk ilginç bir cevap veriyor. Sağ elimin işaret parmağının ucunda olsun. Her yere bakabilirim. 2 gün sonra Emniye Hanım ziyaretime geldi. Hocam, 2 şey için teşekkür etmek istiyorum. Birincisi, geldiğinizden beri bana her sabah ismimle hitap ederek günaydın diyorsunuz. İkincisi, son sınıf öğrencilerine sınavda bir soru sormuşsunuz. Bütün öğrenciler cevabı öğrenmiş, sabah öğrencilerin hepsi günaydın Emniye Hanım diye içeri giriyorlar. Kendimi çok mutlu hissediyorum dedi. Yaratıcılık, yol boyunca size ışık tutan, size umulmadık, basit, harika çözümler sunan bir becerinizdir. Kitaptaki tüm resimler Volkan Dalyan tarafından çizilmiştir. Yeniçeri kıyafetleri. 19. yüzyılda Almanya'nın Mülheim şehrindeki Ren Nehri'nin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında Fransızlar oturuyordu. Fransızlar her sene nehrin Almanlardaki kısmına geçip mahsulün tümünü toplayıp götürüyor. O sıralar birliğini temin edemeyen güçsüz Almanlarsa buna fazla ses çıkaramıyorlardı tabii. Bir sene çareyi durumu Osmanlı Sultanı'na yazıp imdat istemekte bulurlar. Mektupta şöyle denmektedir. Fransızlar her sene bizi zulmediyor, mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki dünyaya adını veren imparatorluğun sultanı, İslamiyet'in de halifesisiniz, bizi şu zulümden kurtarın. Asker gönderin. Mahsulümüzü bu sene olsun toplama imkanı sağlayın.
Çöküş faslına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişah, asker göndermeyi gerekli görmez. Yalnızca asker elbisesi göndermeyi kafi bulur ve cevap olarak bir mektupla beyaz elbise dolu 3 çuval yollanır. Şaşkına dönen Almanlar çuvalı alıp mektubu okurlar. Fransızlar korkak ademlerdir. Onlara Yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçeri elbiselerini görmeleri kafidir. Çuval içindeki Osmanlı askerinin elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı nehrin yakın yerlerinde dolaştırın. Karşıdan gören Fransızlar için bu kafidir. Bağ bahçe sahipleri Osmanlı askerinin kıyafetine hemen yapışırlar. Hasat vakti büyük bir heyet Yeniçeri kıyafetinde nehir kıyısında dolaşmaya başlar. Ertesi gün gelen haber Almanların sevinç çığlıkları atmalarına sebep olur. Osmanlılardan imdat geldiğini düşünen Fransızlar korkudan köylerini de terk ederek iç kesimlere doğru kaçmaktalar. Mahsulünüzü rahatça toplayabilirsiniz. Zulüm sona ermiştir. Bu olay Mülheimlilerin gönüllerinde taht kurmuştur. Giydikleri Yeniçeri kıyafetlerini Mülheim'e bağlı Karlsruhe Müzesi'ne koyup ziyarete açarlar. Şehrin en yüksek binasına da Osmanlı bayrağı asarlar. Ayrıca halen olayın yıl dönümünde karnaval düzenleyip hadiseyi temsilen kutlarlar. Bu olay Osmanlı'nın sadece bir Yeniçeri kıyafetiyle Almanları Fransızların elinden ve talandan kurtardığını gösteren maziden elmas bir tablo olarak kalmaktadır. Başarısızlık, yeniden ve daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir. Henry Ford. Mücadele ruhu. Ayvalık'tayım. 2003 yazı. Benim iyi dostum, dalış arkadaşım Melih Derneli teknesiyle gelip kıyıdan bizi alacak. Taçkın'la beraber bir bankta oturduk, yanımızda dalış malzemelerimiz, kıyıda laflıyoruz. 3 genç kız yanımıza kadar geldi. Kızlardan biri aksıyor, bir ayağını hep sürüyerek yürümek zorunda. Durdular, bize belediye plajının olduğu yeri sordular. Biz de gösterdik. 1 kilometre ötede bir yer. Kızlardan sağlam olanları, "Ya hadi geri dönelim, oraya kadar bu sıcakta yürünmez" diye vızıldandılar. Ayağı aksayan kız, "Ne var bunda? Yürürüz, buraya kadar geldik, hadi dönmeyelim" dedi. Şaka gibi bir şey. Bizimki gözümüzün önünde diğer ikisini ikna etti ve deniz dolu bir gün için yola devam ettiler. Biz gözlerimiz dolu dolu onları seyrettik. Sizce hangisi daha engelli? Hayatınızın zor anlarında en ihtiyaç duyacağınız güçtür mücadele ruhu. Ona sahipseniz hiç korkmayın. Mücadele ruhunuz yoksa anlattığım her şeyi unutun. Hepsi boştur sizin için. Hepimizin hayatında bir 26. kilometre vardır. Cengiz Alkış, 26. kilometre. Elma Yayınevi, Ankara, 2000. 42 kilometrelik maratonların 26. kilometresinde atlet tükenme noktasına gelir. O noktayı aştığınızda maratonu rahat bitirirsiniz. Atletlerin çoğunun yarışı o aşamada bıraktıkları görülmüştür. Yarışı tamamlayanlar, o ızdırap dolu kilometreyi aşabilenler. Hepimizin hayatında bir 26. kilometre vardır. Onu aşarken ihtiyacınız olan şey mücadele ruhudur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden dostum, başarılı öğretim üyesi Mehmet Gürbüzer anlatmıştı. Dedesi çok uzun mesafelere, 2-3 günlük yollara iş için gidermiş. Çok yorulduğunda ağır bir taş alırmış kollarına ve onunla yürürmüş bir süre. Sonra taşı bıraktığında yolculuk tüy gibi gelirmiş. Frank Herbert der ki, çocuğunu çok korursan herhangi bir yazgıyı gerçekleştirmeye yetecek kadar güçlenemez. Frank Herbert, Dune, Yalnızlar Gezegeni, Sarmal Yayınları, İstanbul. Sizin motivasyonunuz çevreyi de etkiler. Eski zamanlar. Gemiye yeni bir kaptan gelmiş. Çok karizmatik bir tip. Tayfalar haykırmış. "Bir korsan gemisi!" Kaptan, "Kırmızı gömleğimi getirin" demiş, getirmişler. Bir savaş, bir savaş. Bizimkiler yenmiş.
Akşam tayfalar sormuş. Niye kırmızı gömlek? Sizler kılıç yaralarını, kan izlerini görmeyin. Mücadele ruhunuz azalmasın diye. Hurra, bravo! Askerler gururlanmış. 2 gün sonra gözcü bağırmış. Ufukta 2 korsan gemisi! Kaptan gürlemiş. Kırmızı gömleğimi getirin. Askerler hurra murra bir gaza gelmişler. Korsanları püskürtmüşler. Akşama hep kaptanın kahramanlığı konuşulmuş. 3 gün sonra gözcü bağırmış. Ufukta 15 korsan gemisi! Bütün gözler kaptana dönmüş. Kaptan yardımcısına seslenmiş. Kahverengi pantolonumu getirin. Bu fıkrayı ilk duyduğumda Şinasi Havuz kardeşim, abi tabii her şeyin bir şeyi var diye özetlemişti. Tabii her şeyin bir şeyi var. Orduda teğmenim. Kıta görevindeyiz. Bir de asteğmenimiz var. Arkadaş inşaat yüksek mühendisi. İnşaat mühendisi olmuş, bir de üzerine master yapmış. Çağırdım. Bir yere 4 metre genişliğinde, 80 santim yüksekliğinde bir duvar yapılacak. Yeterli para da var. Buraya bir duvar yapılacak, şöyle şöyle dedim. Emredersiniz komutanım. 2 gün sonra gittim, duvar yok. Ne oldu dedim. Bana çizimler, planlar çıkardı, anlattı da anlattı. Bak dedim. Basit bir duvar, bir an önce bitir. Bir ihtiyacın var mı? Yok. 3 gün sonra gittim, duvar yok. Ne oldu? Komutanım bunun kılıyla şunun tüyü vesaire. Bir askerim var, adı Ali. İlkokul mezunu. Bırak inşaat master'ını, inşaatın iyisinden anlamaz. Çağırdım. Ali, şuraya bir duvar yap, şu boyutlarda dedim. Ertesi sabah geldim, duvar yapılmış durumda. Eminim ilkokul mezunu olan Ali, iş hayatında başarılı olmuştur. Öteki, adını bile hatırlamıyorum, inşaat yüksek mühendisi olansa bir yerlerde sürünüp şikayet ediyordur benim hakkımı yiyorlar diye. Asker bavulu gibi adamlar vardır. Alır bir yere koyarsın, sonra git 3 hafta sonra oradan al. Bir arkadaşım televizyonda seyretmiş. O anlattı. Keşke ben seyretseydim, size köyün adını ve kızın adını da verirdim. Bir genç kızımızın doğuda izbe bir köye tayini çıkıyor. Yol yok, okulda malzeme yok. Her türlü problem var. Genç öğretmenin epey bir boş vakti kalıyor. Bakıyor ki bütün köy bomboş oturuyor, özellikle erkekler yılın 10 ayı kahvedeler. Köyün erkeklerine gidiyor ve diyor ki, ben mum yapmayı biliyorum, size de öğretebilirim. Köyün erkekleri ne mumu deyip gülüşüyorlar. Köyün kızlarına gidiyor, kızlar büyüklerimiz müsaade ederlerse olur diyor. Yaşlı kadınlar git kızım işine diyorlar. Genç kız cebinden para verip şehre gidiyor ve kendi parasıyla malzemeler alıyor. Öyle olunca teyzeler hayır diyemiyor. Köyün yaşlılarına mum kursu vermeye başlıyor. Yasak delinince genç kızlar da mum yapmaya başlıyorlar. Öğretmen mumlardan örnek alıp malzeme aldığı yere götürüyor. Dükkan sahibi mumları çok beğeniyor. Malzemeyi ücretsiz vereyim, yapılanları cüzi bir ücretle alırım diyor. Köydeki kadınlar mum yapıp satmaya başlayınca köy gelir elde ediyor. Erkeklerse gururlarına yedirip kahveden çıkmıyorlar. Bir gün köyün en gariban ailesinin erkeği, ben gidip hanıma yardım edeceğim diyor ve arkası çorap söküğü gibi geliyor. Şu anda tüm köy yılın 12 ayı mum imal ediyor ve el yapımı mumlar şehirdeki adam vasıtasıyla yurt dışına ihraç ediliyor. Bugün bu ülkede yüz binlerce insan devlet memuru olmak için her türlü torpili yaptırır, atmadıkları takla kalmaz. Memur oldukları gün aldığı maaşa lanet okumaya başlar. Bu devlet doğuya on binlerce öğretmen yollar, %90'ı her gün maaşından şikayet edip işine lanet okurken, aynı maaşı alan ve aynı görev tanımına sahip olan bir genç kızın yaptıklarına bakın. İnsan var, dokunduğu şeye değer kazandırır. İnsan var, dokunduğu şeye değer kaybettirir. Siz dokunduğunuz her şeye değer kazandırın. Ülkelerden birinde kurda kuşa hükmeden bir kral varmış. Günlerden bir gün kralın bir oğlu olmuş. Kral oğlunu o kadar çok severmiş, o kadar çok severmiş ki emrindeki bilginlere, oğlum için öyle bir şey bulun ki
o hiçbir zaman mutsuz olmasın. Bilginler de uğraşmışlar, didinmişler, sonunda sihirli bir düğme icat etmişler. Krala gidip, "Sevgili kralımız, oğlunuz Veliaht Prens'in göbeğine bu düğmeyi yerleştireceğiz. Prensimizin canı ne zaman sıkılsa, kendini ne zaman mutsuz hissetse düğmeyi saat yönüne biraz çevirsin, zaman hemen ötelenecek, prensimiz hiçbir zaman mutsuz olmayacaktır." Kral alınan sonuçtan çok mutlu olmuş. Tüm bilginleri altınlar, cariyelerle ödüllendirmiş. Sevgili oğlu prens ne zaman canı sıkılsa, ne zaman kendini mutsuz hissetse göbeğindeki düğmeyi saat yönünde çevirmiş ve mutsuzluk nedir bilmeksizin ömrünü sürdürüp gitmiş. Günlerden bir gün kral halkına seslenirken arada bir yanındaki ak saçlı, ak sakallı bir dedeyle konuşuyormuş. Çevredekiler pek merak etmişler bu itibarlı yaşlı adamı. Sormuşlar, soruşturmuşlar kim bu adam diye. Bir bilen çıkmış demiş ki, bu yaşlı adam her canı sıkıldığında zamanı öteleyen prensimizdir. Bir İtalyan halk masalı. Güçlükler hayatınızın önemli ve değerli bir parçasıdır. Sonuç çıkarmayı başarırsanız, zorluklar bilge bir öğretmen gibidir. Sonuç çıkarmayı bilmiyorsanız, her gün dayak yediğiniz ama hiçbir şey öğrenmediğiniz öğretmeninize benzer zorluklar. İşin kötü tarafı, derse de girmek istemezsiniz. Yani hayatı sevmezsiniz. Yaşadığınız her zorluk sizi hayata yaklaştırır. Dostoyevski 28 yaşında Çar'ın baskı rejimine karşı bir toplantı grubu oluşturur. Yakalanıp idam isteğiyle yargılanır. Gece hücresinden alınır, gözleri bağlanıp ölüm kararı infaz mangası önünde okunur. Günah çıkarır, tam ateş emri verilecekken gerçek kararı okurlar. 4 yıl hapis. Stefan Zweig onun için 4 yıl sonra hapisten çıktığında sağlığı bozuktu ama müthiş bir yaşama sevinci vardı der. Gözünüzü bir kapatın ve Dostoyevski'nin yaşadığını kendiniz için bir hayal edin. Belki sıradan dertleri unutursunuz. Yıllar önce Muhammed Ali'nin Fraser'la unvan maçı vardı. Yarı yıl tatili için anneannemlerin yanına demirciye gitmiştim. Anneannemle sabah 5'te maçı seyretmek için kalktık. Anneannemin sabahın 5'inde boks maçı için uyanmasının 2 nedeni olabilir. 1. Kan ve vahşeti seviyor. 2. Boksa bayılır. Hayır. Muhammed Ali Müslüman diye duymuş, 8 round dua okumak için kalkıyor. Benimkini tahmin etmişsinizdir. Benim içinse diğer neden geçerli. Ne yani, 8 round dua mı okudun diyen arkadaş var ya, helal olsun sana, içtenlikle. Biz anneannemle oturduk. Muhammed Ali 8 round iplere dayanıp dayak yedi. Anneannem hatim indiriyor, ben moralim bozuk seyrediyorum. 8. round, Ali bir boşluk buldu, üst üste 3 yumruk vurdu ve knockout'la maçı kazandı. Ben sevinçle anneanneme sarıldım. "Ne oldu yavrum?" diye sordu. Seyrediyor ama o denli ilgisiz ve bilgisiz. Onun anlayacağı şekilde anlattım. "Müslümanlar kazandı anneanne," dedim. Bakınız, Hamas'ın kuruluşu Meydan Larus. Çinliler Çin bambu ağacının tohumunu eker, sonra tam 5 yıl gübre ve su verirlermiş. Bu 5 yıl boyunca en ufak bir filiz bile vermeyen bambu, 5. yılın sonlarında yeşermeye başlar, 6 haftada 27 metre birden uzarmış. Yıllar sonra bir gün Muhammed Ali'nin o maçının hayat gibi olduğunu düşündüm. Herhalde Fraser'ı yeneceğine inanmasa 8 round dayak yemek çok zor olurdu. Siz de yeneceğinize inanın ve emin olun bir gün yenersiniz. Tatlı anneannem Fatma Hanım mı? Şimdi hasta yatağında ve gün sayıyor. Çok zor konuşuyor. Beni hayal meyal hatırlıyor. Onu her gördüğümde gözlerim doluyor. Hayatı bir bürüt yaşarsınız, bir de net. Geriye dönünce hatırladıklarınız net kısmıdır. Hatırlamadıklarınızsa fazlalıklar. Sabahın 5'inde siyah beyaz Nordmende televizyondan anneannemin pırıl pırıl yüzünün ışığı altında seyrettiğim o maç benim için hayatın harika yanıydı.
Bir babayla kızı dertleşiyorlarmış. Kızı hayatında çok sıkıntı yaşadığından ve bunlarla nasıl baş edeceğini bilemediğinden bahsetmiş. Baba kızını dinlemiş ve "Gel, sana bir şey göstereceğim" diye kızını mutfağa götürmüş. Ocağa 3 tane eşit büyüklükte kap yerleştirmiş. Üçüne de eşit su koyup, üçünün de altını aynı miktarda yakmış. Birinci kaba bir havuç, diğerine bir adet yumurta, diğerine de bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği koymuş ve her üçünü de tam 20 dakika pişirmiş. Daha sonra ateşi kesmiş. Masaya 2 tane tabak ve 1 tane boş bardak koymuş ve ilk önce haşlanmış havucu alıp bir tabağa koymuş. Daha sonra artık epey pişmiş olan yumurtayı alıp bir tabağa koymuş. En sonunda da artık suya iyice sinmiş ve tam kıvamında kahve görüntüsü olan kahveyi alıp bir bardağa boşaltmış. Kızına şu soruyu sormuş. "Kızım, ne görüyorsun?" Kızı demiş ki, "Havuç, yumurta ve kahve." Kızını elinden tutup masaya yaklaştırıp daha yakından bakmasını ve hissetmesini istemiş. Kızı demiş ki, "Ne görüyorum? Haşlanmış yumuşak bir havuç." Bunu yaparken çatalı havuca batırmış ve yumuşaklığını hissetmiş. Artık pişmekten içi katılaşmış bir yumurta, yumurtayı eline almış, hatta bir tarafından masaya vurup çatlatmış ve içini görmüş. Bir bardak kahve, biraz içmiş. Hatta tadı oldukça iyi. "Baba, bunu niçin bana gösteriyorsun?" diye sormuş. "Bak," demiş. "Hepsi aynı şekil kapta, aynı sıcaklıkta, aynı dakikada pişti. Fakat hepsi bu etkiye farklı tepki verdiler. Havuç ilk başta sertti, güçlüydü ama kaynatılınca yumuşadı, hatta güçsüzleşti. Yumurta çok kırılgandı, hafifçe dokunsan çatlayabilirdi ama kaynatılınca içi sertleşti, hatta katılaştı. Bir avuç çekilmemiş kahve ise yine sertti. Hepsi birbirine benziyordu. Ama ısıtılınca ne oldu? Bu kahve çekirdekleri ısındılar, gevşediler ve içinde oldukları suya yayıldılar. Koku yaydılar, tat yaydılar ve suyu eşsiz tatta bir kahveye çevirdiler. "Kızım, sen hangisisin?" diye sordu adam. "Zorluklarla karşılaştığın zaman nasıl tepki gösteriyorsun? Sen havuç musun, yumurta mısın yoksa kahve misin? Peki siz?" Bir gece şehirler arası ıssız bir yolda araba kullanıyorum. Radyo açık, harika bir hikaye dinledim. Anadolu'nun küçük bir köyünde bir çocuğun gözleri ateşli bir hastalık sonucu görmemeye başlar. Baba bir gün diğer çocukların artık oğluyla oynamamaya başladıklarını fark eder. Gidip şehirden oğluna bir çalgı aleti alır. Çocuk onunla tıngır mıngır vakit geçirir. Bir süre sonra gerçekten bir şeyler çalmaya başlar. Sonra yakındaki köyden bir adam çocuğun yetenekli olduğunu düşünerek ona ders vermeye başlar. Çocuk yeteneğini çok geliştirir. Çok zeki, yaratıcı ve hazır cevaptır. Hatta bir gün gurbette sazı kırılınca bir dostundan saz almak ister, dostu fiyatına 150 lira der. Garibanın cebinde sadece 50 lira vardır. "Bu 50'yi al, yüzüne tükürürüm" der. Şaka öyle hoşuna gider ki satıcının, kalan 100 lirayı almaz. O görmeyen çocuğun adı Veysel. Farkında mısınız? Anne baba olarak yapmanız gereken şey çocuğun eline o sazı vermek. Siz onun yeteneğini keşfetmesine olanak tanıyın ve mücadele gücü kazandırın, gerisini ona bırakın. Bir seminerimde bu olayı anlattığımda bir yönetici el kaldırdı. "Hocam, ben Sivaslıyım, Aşık Veysel'in köyündenim. Size daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim köye ilk meyve ağacını Aşık Veysel dikmiştir" dedi. Yüzyıllardır gözü gören o kadar insan var ve köye ilk meyve ağacını gözleri görmeyen biri dikiyor. Bu size 3. sorum. Hangisinin gözü daha kör? Aşık Veysel'in mi, diğer köylülerin mi? Gidip bakın, o heriflerin tamamı devletten şikayet eder. Devletteki de bir şeylerden şikayet eder. Etrafınıza bakın, sürüyle şikayetçi adam görürsünüz. Hiçbiri bir meyve ağacı dikmeyi düşünmez. Kasabada herkes yaklaşan sel baskınını ve fırtınayı konuşuyormuş. Köyün papazı, "Allah bizi korur, korkmayın" diyormuş. Göl yükselmeye başlamış,
kilise de gölün hemen kıyısındaymış. Yerliler kasabayı terk ederken kiliseye uğramışlar. Papazı dua ederken bulmuşlar ve "Papaz efendi, gel araçlarımızda yer var, seni de götürelim." demişler. Papaz, "Allah bana yardım eder. Ben ona inanırım, dua ederim." demiş. Kiliseyi yavaş yavaş su basınca tekneyle gelip "Papaz efendi gel gidelim." diye ısrar etmişler. "Sizi imansızlar, ben Allah'a her gün dua ediyorum, o beni kurtarır." Su iyice yükselmiş. Papaz çatıya çıkmış, helikopterle gelmişler, merdiven sarkıtmışlar. "Papaz efendi gel. Siz gidin, Allah bana yardım eder." Bizim papaz boğulmuş. Öteki dünyanın girişinde kuyrukta yüksek sesle sitem etmiş. "Allah'ım, o kadar inandık, ibadet ettik, şu yaptığına bak, beni kurtarmadın." Yukarıdan gür bir ses cevap vermiş. "Kardeşim, önce haber yolladık. Sonra araba, sonra kayık, en son helikopter yolladım, daha ne yapayım?" Size gerçek bir olay. Eğer izin alırsam ileride bu değerli insanın ismini de yazarım. Anadolu'da ilkokul mezunu, fakir bir karı koca bir şekilde hayatlarını kazanırlarken genç adam bir okulda müstahdemlik işine girer. Bir arkadaşı daha aynı işe girer. Koridorları temizlerken genç temizlikçi öğretmenlerin yaptığı işten çok etkilenir ve öğretmen olmak ister. Müstahdem arkadaşı "Git işine." der. Öyle şey olur mu? Müstahdem ortaokulu dışarıdan bitirir, gece okuluna giderek tahsilini tamamlar ve üniversiteyi de dışarıdan bitirir. O genç müstahdem bugün aynı okulda öğretmen. Beraber işe girdiği arkadaşı hala koridorları süpürüyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Dış faktörlerin hiç mi etkisi yok hayatımızda? Hayatınızı şöyle bir yuvarlak gibi düşünün ve ikiye bölün. Sizin çabalarınız arttıkça, siz planlayıp yeteneklerinizi devreye soktukça, koşturdukça, çalıştıkça hayatınızda iç faktörlerin etkisi çoğalıp dış faktörlerin etkisi azalacaktır. İç faktörler: kişiliğiniz, olumlu düşünce, yaratıcılığınız, mücadele ruhunuz. Dış faktörler: torpil, şans, çevre, tanıdıklar, rastlantılar. Sizin çabalarınız azaldıkça, siz hareketsiz, eylemsiz, plansız bekledikçe dış faktörlerin etkisi çoğalmaya başlar. Biri size hayatınızın tamamını siz belirlersiniz, dış faktörlerin hiçbir etkisi yoktur derse inanmayın. Eğer birileri çıkıp her şey kaderdir, şanstır, gerisi boştur derse ona da inanmayın. Denizin ortasında bir tekne gibi düşünürseniz kendinizi, hiç kıpırdamadan beklerseniz, rüzgar ve dalgalar yani dış faktörler hayatınızı istediği gibi şekillendirir, sizi alır götürür. Ama eğer rota belirliyor, yelken açıyorsanız istediğiniz limana doğru yönlenirsiniz. Yani hepimizin hayatında dış faktörlerin etkisi farklı orandadır. Kimimizin hayatını %10 etkiler, kimimizin hayatını %90. İç faktörler çözüm, dış faktörler mazeret. İnsanları ikiye ayırabilirsiniz. Hayatı çözümlerle dolu olanlar, hayatı mazeretlerle dolu olanlar. Geçenlerde bir seminerimde katılımcılardan biri, "Hocam, bizim elimizden bir tutan olmadı, bizi bir okutan olmadı." dedi. İlkokul mezunuymuş ve onu okutmadıkları için başarısız olmuş. Bakın, en kolay yol budur. Her şey için bir mazeret bulabilirsiniz. Hep dışarıyı suçlamak en kolayıdır. "Beni okutmadılar, ilkokul mezunu olduğum için başarısız oldum." diyen dinleyiciye, Zeki Başeskioğlu, Zeki Triko'nun sahibi de ilkokul mezunudur. Ahmet Nazif Zorlu'da. "Eminim beni okutmadılar, o yüzden başarısız oldum dememişlerdir hayatlarında bir kez olsun." dedim. Ya da o okuldaki genç müstahdem. Onu da anası babası okutmadı. Şimdi öğretmen. Belirleyici olan sizin çabalarınızdır. "Biz anamızdan, babamızdan bir şey görmedik, onlardan hiç destek almadık" lafı herhalde bir bizde vardır. Zaten anadan babadan bir şey kalması gerekmiyor ki. Hayatınızı kendiniz kazanmalısınız. Konfüçyüs, karanlığa küfretmektense bir mum yak der. Etraf karanlığa küfreden adamlarla dolu. Mum yakmak da yetmez artık. Etrafınıza mum yakmayı öğretmek gerekli. Hayatı yokuşu çıkarken yaşarsınız, zirvede otururken değil. Allah'a istediğiniz her şeyi şıp diye vermediği için her gün dua edin. Ya istediğiniz her şey gerçek olsaydı?
Onassis'in, Agnelli'nin, Ford'un oğulları gibi. Hayal edilebilecek her şeye sahip doğdular. Hepsi 30'larında intihar etti. Sizi hayata bağlayan kendi çabalarınızın sonunda elde ettiğiniz sonuçlardır. Hayatınızı değerli kılan hayat amacınızdır. Zor günlerinizde size yol gösteren, sizi ayakta tutan, yaşama sevinci veren gelecek hayalinizdir. Hayatla ilgili kararlarınızı kolaylaştıran, sizi insan yapansa bağlı olduğunuz değerlerinizdir. Çabalarınızın sonuca ulaşmasını sağlayan şey hedef belirlemenizdir. Aradaki yolu giderken sizi ayakta tutan 4 özelliğiniz: kişiliğiniz, olumlu düşünceniz, yaratıcılığınız ve mücadele ruhunuzdur. Kitabın adı Niçin Avucunuzdaki Kelebek? Zamanın birinde 2 tane kız kardeş varmış. Nasıl akıllılarmış anlatamam. Etraflarındaki ve okuldaki tüm bilgi onlara yetmez olmuş. Bir gün anneleri onları dağdaki bilgi adama götürmeye karar vermiş. Kızlar bilgi adamla karşılaşınca ona sorular sormaya başlamışlar. Bilgi adam bütün soruları doğru cevaplamış. Kızlar çok sevinmişler ve annelerinden eğitimleri için bir süreliğine izin isteyerek bilgi adamın yanında kalmışlar. Sordukları soruların hepsinin cevabı doğruymuş. Bir süre çok mutlu olmuşlar ama sonra sıkılmaya başlamışlar. Bilginin bilemeyeceği bir soru bulmamız lazım diye düşünmüşler. Kızlardan biri bir gün buldum diye sevinmiş. 2 elimin arasına bir kelebek koyacağım ve bilgi adama soracağım. Avcumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? Ölü derse kelebeği bırakacağım. Canlı derse avcumu hafifçe bastıracağım. Her ne derse cevabı bilemeyecek. Kızlardan biri kapalı tuttuğu ellerini bilgiye doğru uzatmış. Şimdi lütfen siz de yapın. Avuçlarınız birbirine bakacak şekilde ellerinizi birleştirin ve uzatın. Ben açın deyinceye kadar da açmayın. Ve sormuş. Avcumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? Bilgi adam cevap vermeden önce uzun süre kızın gözlerine bakmış ve cevaplamış. Senin ellerinde kızım, senin ellerinde. Bu hikaye için 2 kaynakça var. Hangisi daha eski bilmiyorum doğrusu. Hikayemiz Budist öykülerinden biri. Farklı bir yorumuna da Ezop masallarında rastlamak mümkün. Not: Sayfa 36, 44, 56, 58 ve 77'deki hikayeler, Bütün Dünya Dergisi'nin 2000 ile 2004 yılları arasındaki çeşitli sayılarında da kaynağı belirtilmeden yayımlanmıştır. Şimdi bakın hayatınıza ve mutluluğunuza. Nerede mi? Açın şimdi avucunuzu. Sizin ellerinizde. Tam avucunuzun içinde. Bir Portekiz atasözü der ki, yaşadıkça yaşlanmazsınız, yaşamadıkça yaşlanırsınız. Mutluluk dileklerimle. Gözlerinizden öpüyorum. Son söz. Sayın hocam, şehrimizdeki bir beden dili seminerine davet edildik. Bir bey geldi. Sizi daha önce dinlemiş olan 4 arkadaş yeni bilgiler edinmek için gittik. Seminer başladı, örnekler sizden, espriler sizden, seminerinizin aynısını veriyor. Kesin sizi izlemiş ve ezberlemiş ama hiç kaynak göstermiyor. Dayanamadık ve ben ayağa kalktım. Siz seminerin başından beri Şerif Bey'i taklit ediyorsunuz ve kaynak vermiyorsunuz deyince sizi yakından tanıdığını ve sizi modellediğini söyledi. Dışarıdaki konuşmada sizi tanımadığını anladık. Hocam, sizi bu konudan haberdar etmek istedim. Özcan Toralı. Bilgi güçtür. Batı'nın gücü buradan gelir. Bilgi üretirler ve gelişmemiş ülkelere satarlar. Siz de bir eğitmen, yazar veya öğretim üyesi olarak o bilgileri tekrarlarsınız, birileri üzerinizden para kazanır. Daha iyi bir ülke olacaksak bilgi üretmemiz gerekir. Son 4 kitabımda bunu yaptım. Çok ufak örneklemelerin dışında örnek olabilecek, bu ülkeye uygun, kullanılabilir modeller oluşturup bilgi üretmeye çalıştım. Bazen bu işe ne kadar devam etmeliyim sorusunun ardından gelen bir "Sizden aldığım eğitim hayatımı değiştirdi" mektubu bana "Şerif, biraz daha devam" dedirtiyor. Hiç hırslı bir adam olmadım. Siz de olmayın. 3 şirketin yönetim kurulu başkanıyım. İkisi eğitim, diğeri yayıncılık faaliyeti yapıyor. Bilgi üretmek ve yaymak dışında hiçbir işin içinde olmayacağım.
Bu ülke dünya yolsuzluk sıralamasında 4. sırada. Her alanda yolsuzluk, hırsızlık yapılan bir ülkede bilgi konusunda hırsızlık yapılmaması ihtimali yok. Ben seminer veriyorsam, kitap yazıyorsam, orada kullandıklarım birinin bilgisi ise mutlaka kaynak göstermeye çalışırım. Bir de kendim bilgi üretirim. Geçenlerde asistanım Zeynep, "Hocam, sizden sonra etrafta beden dili semineri kaynamaya başladı. Şimdi avucunuzdaki kelebek seminerlerine başladınız, yakında seminerlerde avucunuzdaki kelebek hikayeleri anlatmaya başlarlar," dedi. Doğru, yeter ki kaynak göstersinler. Sizden ricam, kitabımda gördüğünüz hikayelerden kaynağını veya yazarını bildikleriniz varsa bildirmeniz. Bir şekilde bana anonim ulaşmış bilginin kaynaklarını belirtelim. Bunun dışında kitaptaki bilgiler benim düşüncelerimdir. Verdiğim seminerlerin de tamamen dizaynı, örneği, mizahı, kurgusu bana aittir. Bunları benden izin alarak veren kişiler vardır. Onlar zaten seminerleri sırasında benim ismimi mutlaka anarlar. Diğerlerine gösterdiğiniz tepkileri örnekteki gibi duyuyorum. Onlarca mektup alıyorum. Size tavsiyem, eğitim aldığınız, kitabını okuduğunuz insanların özgeçmişine ve o konuda aldıkları eğitimlere odaklanmanız. O kişiye sorun. Bu konuda nerede uzmanlaştınız? Kitaplardaki özgeçmişlerini inceleyin. Çok ipucu yakalarsınız. Sanırım ben bu sektörde uzun süre kalmamalıyım. Bu iş kişisel gelişimden çok tam bizim tarzımızla kişisel gelişim oldu. Modelleme öğreten hocalardan bir ricam var. Öğrencilerden sizi yanlış anlayanlar olabiliyor. Modellemeyi birinin seminerine hiç kaynak göstermeden vermek olarak anlayıp taklitle karıştırabiliyorlar. Zaten kimse beni modellemesin. Herkes kendini yaşasın. Kısa bir hayat. Birileri gibi yaşayıp gitmektense kendi hayatımızı yaşamakta fayda var. Sevgilerimle, Şerif.